Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prenlise. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel yelek çalışmasını çalışacağız. Hep birlikte öreceğiz. Böyle santim santim ölçü vererek adım adım yine en ince detaylarına kadar size anlattığım güzel bir çalışma oldu. Harika bir kapşon kalıbımız var. Ayıcık modelli olarak çalıştım, fakat istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Aslında ben bunu tavşanlı çalışmayı arzu ediyordum, fakat sıkı takipçilerimden biri olan Sonay Hanım özellikle ayıcıklı anlatmamı istedi. Model uzun zamandır benden isteniyordu, fakat Sonay Hanım ısrarla ne zaman anlatacaksın, torunuma örmeyi çok istiyorum dediği için nasip bugün oldu. Peş peşe benden isteyince ben de kıramadım kendisini, sağ olsun, onun sayesinde böyle güzel bir çalışma yapmış olduk. Arkadaşlar rahat 3-4 belki 5 yaşın giyebileceği büyüklükte bir çalışma oldu. Ölçülerini videonun sonunda verdim, oradan bakabilirsiniz. Ben bu modeli çalışırken Himalaya'nın Taffy Baby'sini kullandım. Şöyle ince bir ip arkadaşlar. O yüzden şiş numaramı ona göre ayarladım ve tam 2 yumaktan, şu görmüş olduğunuz yumaktan tam 2 yumakla bu yeleği bitirdim. Ucu ucuna yetişti. Fakat örgü örme sıklığımız vesaire kullandığımız ip miktarını da biraz daha az veya biraz daha fazla olarak etkileyebiliyor. O yüzden 2 yumak kesin, 3. yumaktan bazı arkadaşlarımın yetmeyebilir. 3. yumaktan bir miktar kullanmak durumunda kalabilirler. Şimdi 2 tane farklı ip kullandık. Biri normal bebe ipi, diğeri bu Taffy serisi. Arkadaşlar hemen bir uyarıda bulunayım. Şimdi bu ip biraz ince bir ip. İlmek sayımızı ve şiş numaramızı dolayısıyla ipimizin kalınlığına göre ayarladık. Şimdi farklı bir markanın yine benzeri ipiyle beraber bir hırka anlatmaya başladım sizlere. Bakın iki ip arasındaki kalınlık farkını görüyor musunuz? Dolayısıyla bizim ilmek sayımızı ve kullandığımız işte şişin büyüklüğünü vesaire ip çok etkiliyor. Yani markadan markaya benzer özelliklerdeki iplerin bile kalınlığı değişiyor. Dolayısıyla ipinizi seçerken ona göre dikkat edin. Kalın bir iple, yani şöyle bir iple örecekseniz ki hırkada anlatacağım, eğer yelekte kullanacağımız ip değil de böyle bir kalın iple örecekseniz hırkanın sayılarıyla da yol alabilirsiniz, ya da nasıl yol alırsınız onu da söyleyeyim. Şu ön bedenlerden, etek ucundan başladık arkadaşlar. Şuradan bebeğinize ölçü alarak ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. İpiniz daha kalınsa ilmek sayınızı azaltmanız lazım. Ya da şöyle söyleyeyim, daha büyük örmek isteyen arkadaşlar kalın iple ördüklerinde benim ördüğümden bayağı büyük bir yelek örmüş olurlar. Hemen bunu da hatırlattıktan sonra şimdi bir göstereyim. Bakın, ayıcık figürümüz var ve yine kulak çalışmalarımız var. Burada bir pati ve işte patinin parmakları filan var. Pinterest'te çok rastlamış olduğunuz bir model, genelde erkek bebekler için anlatılmış. Yani erkek renkleriyle paylaşılmış bir çalışmaydı. Ben özellikle pembe renkli çalıştım ama unisex bir modeldir. Hem kız hem erkek bebeklerin kullanabileceği bir model çalışmasıdır. İpinizin rengini ayarlayarak kız ya da erkek bebeklere örebilirsiniz. Kalıbımız çok güzel. Enimiz, boyumuz, kapşonumuz her şeyiyle kusursuz bir kalıp çalışması oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben büyük bir keyifle ördüm ve anlattım. Aynı keyifle sizin de örmenizi diliyorum. Çok da güzel, kullanışlı bir model arkadaşlar. Yani hediye olarak da örebilirsiniz. İşte çocuğunuza, torununuza, herkesin örebileceği, bir de çok kolay ilerliyor. Kalın bir ip olduğu için böyle hemen örülüp bitirilebilecek bir model çalışması. Mutlaka bu kış aylarında öreceğiniz modelleri eklemenizi tavsiye ederim.
Evet, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle modeli örüp bitiren arkadaşlar, sizlerin yorumları benim için çok 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 daha önemli. O yüzden özellikle örüp bitiren arkadaşlar, ördükten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Dediğim gibi en boy vesaire uzunluklarının tamamını videonun sonunda belirttim. Oradan bakabilirsiniz. Daha büyük örmek için ilmek sayınızı artırıp daha küçük örmek için ilmek sayınızı azaltabilirsiniz arkadaşlar. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar bir tık kalın olan az önce gösterdiğim gibi ipler seçerek yine aynı sayılarda örebilirler. Evet, kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar, abonelikler ücretsizdir. Tıpkı Facebook'ta arkadaş eklemek ya da Instagram'da takibi almak gibi, YouTube'da da abone ol butonu tıklandığında aslında takibi almış oluyorsunuz. Bildirimleri de açtığınız takdirde benim yayınladığım her bir video size bildirim olarak gelir. Dolayısıyla hiçbir videomu kaçırmadan benimle birlikte bu güzellikleri örebilirsiniz. Evet, hazırsak şimdi bu modeli örmeye başlayalım. Arkadaşlar, model çalışmamı Himalaya marka Taffy Baby serisiyle çalışacağım. Böyle pofur pofur yumuşacık bir örgü ipi, bebek örgülerinde de çok güzel oluyor. Çok yumuşacık bir ip, örgüsü de çok kolay arkadaşlar. %100 polyester içeriği var ipimin. 50 gram ve 136 metre uzunluğunda. Aynı iple örmek isteyen arkadaşlar, renk numaram 78104. Arkadaşlar, ipe şöyle baktığınızda ince bir ip gibi görünüyor. Fakat bu ipi biraz kalın şişle örmek lazım. Tavsiye edilen şiş numaramız 5-6 milimetre. Fakat ben 4,5 milimetre örgü şişi kullanacağım. Eğer sıkı olursa 5 milimetreye geçiş yapacağım. Evet arkadaşlar, şöyle 1,5 metre kadar uzunlukta şöyle ipimi bıraktıktan sonra klasik ilmek atma tekniğiniz neyse onunla beraber ilmek atarak örgümüze başlayacağız. Arkadaşlar, ilmekleri saymak biraz zor oluyor. O yüzden ilmek atarken aynı zamanda da sayın. Tıpkı benim yaptığım gibi. Bu 1, sonra 2, 3, 4. Bu şekilde tam 50 ilmek şişimize atalım ve örgüye başlayalım. Benim anlatacağım büyüklük için 50 ilmek. Fakat daha büyük ya da daha küçük örmek isteyen arkadaşlar, beden ölçüsünün, çocuğunuzun herhangi bir şu anda kullanmış olduğu kıyafetinin de olur, çocuğun kendi bedeninde de olur, en ölçüsünü alarak ilmek sayınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Yani daha küçük ya da daha büyük, hatta yetişkinlere de bu şekilde örgü örebilirsiniz. Şimdi 50 ilmek atalım, benden aynı sayıda örecek olan arkadaşlar, ve örmeye başlayalım. Evet, tam 50 ilmek şişime attım ve örmeye başlıyorum. Arkadaşlar, böyle iplerde model çalışması uygulamanız mümkün değil. Yani hem ilmekleri saymak zor, hem de ipin özelliğinden dolayı zaten bir örnekte çalışılsa mümkün değil, belli olmaz. O yüzden ya bunu düz örgü olarak önlerde düz, arkalarda ters örersiniz, ya da hem önde hem arkada düz örerek haroşa örgü elde edebilirsiniz. Hangisini isterseniz yapabilirsiniz. Ben önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde örgümü öreceğim. Önü arkasını da ayırt etmek yine biraz zor. Onun da kolayı var. Ön tarafına bir işaretleyici takacağım. Böylece önlerde düz,
işaretleyicimin olduğu tarafı düz örgü olduğunu anlayacağım. Ön tarafı olduğunu anlayacağım. Arkayı da ters öreceğim. Bakın düz örgülerle başladım. 50 ilmeği örüyorum. Bu ilk sırayı örerken ilmeklere dikkat edin. Ondan sonra çok keyifli bir şekilde böyle yumuşacık arkadaşlar. Hızlı da ilerleyecek. Çok keyiflice öreceğiz ve bitireceğiz. Çok hoşunuza gidecek. Eminim ki bittikten sonra bir tane daha öreceksiniz. Çünkü öyle keyifli örünüyor. Şimdi ilk 50 ilmeği örgümün düz tarafında düz örgülerle beraber örüp sıramı tamamlıyorum. Hemen bir işaretleyicim var. Bakın bunu örgümün düz tarafına şöyle takıyorum. Burası benim örgümün düz tarafı. Bunu görünce düz tarafta olduğumu anlayacağım ve hiç karıştırmayacağım. Birkaç sıra ördükten sonra zaten ön ve arka belli olacak. Anlayabileceksiniz ama bu şekilde hiç karıştırmadan rahatça örebilirsiniz. Evet, var olan 50 ilmeği düz örgülerle ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi evet, 49 ve 50. Arada ilmek sayınızı sayarak örerseniz daha sağlıklı olur. Hiç karıştırmazsınız. Bakın örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeği boş aldım. Ardından sırayla diğer ilmekleri ters örgü olarak örüyorum. İlk sıradan sonra bakın ikinci sırayı ve sonraki sıraları örmek çok daha kolay. Yani hiç karıştırmazsınız, emin olun. Bakın bu şekilde. Sadece ilk sırada ilmek atarak başladığımız için biraz sıkı örgümüz. Dolayısıyla ilmekleri alırken çok az da olsa zorlandık ama ikinci sırada bakın çok rahat bir şekilde ters örgülerle örgümü örüyorum. Arkadaşlar önü arkası belli olmadığı gibi sıra sayısı da tabii ki belli olmuyor. Ya da çok zor diyeyim arkadaşlar. Belli olmuyor demeyelim ama zor sayılıyor. O yüzden sıra sayısıyla değil de santimle beraber size ölçü vereceğim. Şimdi bu şekilde öreceğiz örgümüzü. Kol altına geldiğimizde kol altı kesimine başlarken kol altına kadar kaç santim ördüğümü söyleyeceğim ve hep öyle yol alacağız. Şimdi örgümün arka sırasında 50 ilmeğimi ters örgülerle ördüm ve sıramı tamamladım. Şöyle birkaç sıra örüp de göstermek istedim. Bakın aslında öndeki düz ve arkadaki ters dikkatli bakınca belli oluyor. Şimdi tekrar ön taraftayız. Zaten işaretleyicimiz de var. Fark etmesek bile işaretleyicimizde biliyoruz ki burası örgümüzün düz tarafı. Önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde arkadaşlar örgümüzü örelim. Bakın benim 4,5 numara şişim oldukça iyi oldu. Ya 5 numaraya geçiş yapmayacağım. Gayet başarılı oldu. Çok kalın şişlerle örersek de elek gibi bir örgü olur. Hiç öyle olmasına gerek yok. Bu gayet başarılı bakın. Ne sıkı ne bol. Evet, dediğim gibi şimdi önlerde düz, arkalarda ters olarak örgümüzü bir miktar örelim. Sonra beraber devam edelim. Arkadaşlar bir miktar 50 ilmekten oluşan örgümü ördüm. Şimdi santimle ilerleyeceğiz dedik. Şöyle tuttuğumda tam 22 santim uzunluğunda örgü ördüm. Bakın şöyle tam şişimin altından tuttuğumda şöyle esnetmeden örgü şöyle topluyken ölçüyorum ve tam 22 santim uzunluğunda bir örgü örmüş oldum. Bu benim için yeterli. Şimdi koltuk altı kesimi yapacağım. Hem sağından hem solundan
keseceğim arkadaşlar. Nasıl yapacağız? 3 2 1 koltuk altı klasik kesim uygulayacağız. Bakın ilk ilmeği boşaldım. Örgümün düz tarafındayım. Bakın işaretleyicim burada. Düz örgülerle beraber öreceğiz ve keseceğiz. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bir ilmek kestim. Sıradaki ilmeği düz örgü olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. İkinci ilmeği kestim. Sonra sıradaki ilmeği düz olarak ördüm. Yine arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Tam 3 ilmek kestim. İlk kesimim bitti arkadaşlar. Şimdi 47 ilmeğim kaldı. 50 ilmeğimiz vardı. Üçünü kestik. 47 ilmek kaldı. Bu 47 ilmeğimi düz örgü olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Arka sırada diğer taraftan da 3 ilmek keseceğim. Evet, şimdi sıramızı tamamlayalım. Evet, düz örgülerle beraber ilmeklerimi ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. 3 ilmek de buradan keseceğiz. Aynı şeyi yapacağız. Bu kez ters örgülerle öreceğiz ve öyle keseceğiz. Bakın, ilk ilmeğimi şişime boş aldım. İpim benden taraf. Sıradaki ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Ve arkadaki ilmeği üzerinden geçireceğim. Hemen aldım. Üzerinden geçirdim. Bir ilmek kestim. Sıradaki ilmeği yine ters örgü olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 2 ilmek kestim. Sıradaki ilmeği ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 3 ilmekte diğer kol altından kesmiş olduk. 47 ilmeğimiz vardı. 3 daha eksildi. 44 ilmeğim kaldı. Şimdi 44 ilmeğimi örerek sıramı tamamlayacağım. Örgümüzün düz tarafında tekrar kesim yapmaya devam edeceğiz. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı ters örgülerle ördüm ve tamamladım. Şimdi tekrar örgümün düz tarafındayım. Bu kez 2 ilmek keseceğiz. 3 2 1 1 1 diye devam edeceğiz. İkinci kez kesim yapıyorum. Yine düz örgülerle ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 1. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 2 ilmek daha kestim. Yani toplamda 5 ilmek kesmiş olduk. 44 ilmeğimiz vardı. 2 daha kestik. 42 ilmeğimiz kaldı. Şimdi var olan ilmeklerimizi düz örgülerle örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, düz örgülerle sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ters tarafındayız. 2 ilmek de buradan keseceğiz. 3'ü kesmiştik. Örgümüzün ters tarafı olduğu için ters örgülerle örüp keseceğiz. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ters ördüm. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek kestim. Sıradaki ilmeği ters ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim ve 2 ilmek kestim. Her iki taraftan 5'er ilmek kesmiş olduk arkadaşlar. 3 ve 2 olarak 5 5 toplamda 10 ilmek kestik ve artık şişimizde 40 ilmeğimiz var. Şimdi sıramızı tamamlayacağız ve bu kez bir ilmek keseceğiz. 3 2 1 1 2 kere bir keseceğiz ve kol altı kesimimiz bitecek. Hatta bir tane bir keselim arkadaşlar. Önde 2 tane 2 ya da 3 tane 2 keseriz. Arka kol oyuntusu önden biraz daha
bir iki kesim daha az olsa daha güzel olur. Sadece bir kez daha keselim. Öyle örmeye devam edelim. Evet, şimdi arka sırayı tamamladım. Ters örgülerle ördüm ve bitirdim. Bakın kol oyuğumuz oldukça güzel oldu. Bir kez daha kesmek yeterli. 2 kere kesmeyelim. Evet. Yine örgümüzün düz tarafındayız. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği düz ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim ve bir kez kestim. 39 ilmeğim kaldı. Sıra sonuna kadar düz örgülerle örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, düz örgülerle sıramı tamamladım. Şimdi diğer koltuk altımızdan da bir ilmek keseceğiz. Ters sıramız olduğu için ters örüp keseceğiz. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ters ördüm ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçirdim. Artık 38 ilmeğim kaldı. Kesimlerimiz, arka kısımdaki kol oyuntumuz bitmiş oldu. 6 sağda 6 solda 12 ilmek eksilterek kol evimizi çalışmış olduk. Artık bundan sonra 38 ilmekle beraber ense kısmımızın olduğu yere kadar önlerde düz, arkalarda ters örmeye devam edeceğiz. Ense çalışmamızın olduğu yerde ense kısmımızı ayarlayacağız ve arka bedeni bitireceğiz arkadaşlar. Çok hızlı ilerledi. Yumuşacık da bir örgü oldu. Ve 50 gram ip sanki hiç örülmemiş gibi hala duruyor. Çok bereketli bir ip arkadaşlar. Göstereceğim şimdi, sıramı bir tamamlayayım. Evet. Hem kol oyuntumuzu görelim. Bakın şurası kol oyuntumuz, görüyor musunuz ne kadar düzgün. Hem sağda hem solda kol oyuntumuzu yaptık. Ve ipim gördüğünüz gibi hala bol miktarda ipimiz var. Muhtemelen 1,5 yumakla bitireceğiz. 50 gram ipten 1,5 yumak, yani 100 gram ip bile harcamayacağız. Evet, şimdi kol kesintimizi yaptığımızda kaç santim oldu örgümüz? Yine örgümüzü şöyle esnetmeden ölçü vereyim size. Tam şişimin altından tuttuğumda arkadaşlar bakın 24 santim uzunluğa ulaştık. Şimdi 38 ilmeğimiz kaldı dedik. 38 ilmekle bir miktar örelim. Hem kol yerimiz oluşmuş olsun. Kolun rahat girebileceği bir ölçü kadar öreceğiz. Sonra ense ve omuz çalışmasıyla arka bedeni tamamlayacağız. Arkadaşlar, kol evi çalışmamızı bitirdikten sonra örmeye devam ettim. Bakın tam kol oyuntumun olduğu yeri hiza aldığımda 14 santim uzunluğunda bir örgü örmüş oldum. Şöyle bütününü ölçtüğümüzde tam 34,5 santim, şöyle göstereyim, 34,5 santim uzunluğunda bir örgü örmüş olduk. Bu bizim için yeterli bir ölçü. Bakın kol evinden sonra böyle bir örgü örmüş olduk. Şimdi arkadaşlar omuz kısmımızı öreceğiz. Sağ ve sol omuzu öreceğiz. Ense kısmımızdaki ilmeklerimizi kesmeyeceğiz. Örerek geleceğiz ve diğer omuzumuzu örerek arka bedeni bitireceğiz. Şimdi başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek omuzum için ördüm. Bakın. Geriye dönüyorum. Enseyi örmüyoruz. Tekrar bu 11 ilmeği örgümün arka tarafı ters örgülerle
örüyorum. Bu ikinci sıra olmuş oldu. 11 ilmek ördük birinci sıra, geriye döndük, 11 ilmeğimizi ördük ikinci sıra. Tekrar 11 ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 düz tarafta olduğumuz için düz örgülerle 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Üçüncü sıramızı ördük. Geriye dönüyoruz. Dördüncü sıramızı örüyoruz. Bitirdik. Tekrar ön tarafa dönüyoruz. Ve 5. sıra olarak örüyoruz. Bu son sıramız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ne yapmış olduk? Bakın omuzu biraz uzun örmüş olduk. Burası ensemiz biraz aşağıda kalmış oldu. Şimdi arkadaşlar şu ipimizi bir tığ yardımıyla şuraya kadar yürüteceğim. Bakın ilmek aralarına giriyorum, kaydırıyorum. Bir sonraki ilmek arasına giriyorum, kaydırıyorum. Tekrar bir sonraki ilmek arasına girdim ve kaydırdım. Ve bu ilmeği ense kısmıma aldım. Bakın. Aşağıya doğru yürüttüm. Kesip bağlamamak için bunu yaptım. Tertemiz bir örgü oldu. 11 ilmeğimiz burada kaldı. Şimdi devam edelim. Bu fazladan bir ilmek oldu. Hiç önemli değil. Şimdi ensedeki ilmekleri örüyorum. Kaç ilmek oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17'den sonra bir sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ilmeğim kaldı. Bakın arkadaşlar. 17 ilmek ördükten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bu diğer omuzum. Şimdi bu 11 ilmeği örüyorum. 17 ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu benim omuz için birinci sıram. 5 sıra örmüştük. Şimdi 11 ilmeği 5 sıra burada da öreceğiz. Arka sırada ters örgülerle 11 ilmeği örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İkinci sıramı ördüm. Dönüyorum. Düz örgülerle, örgümün düz tarafı olduğu için 11 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Üçüncü sıram bitti. Geriye dönüyorum. Ters örgülerle dördüncü sıramı örüyorum. Evet, 11 ilmeğimi ördüm. Bakın dördüncü sıram bitti. Bunu 5 sıra örüyorduk. Şimdi 5. sıramızı örerek artık arka bedeni bitirmiş oluyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ve 11. Evet, arka beden bitti. Bakın arkadaşlar, şöyle 2 omuz biraz yüksekte, ense ilmeklerimiz aşağıda kalacak şekilde örgümüzü ördük. Şu ipimi biraz uzun bırakarak kestim. Şimdi bir ilmek tutucu ya da başka bir şişe arkadaşlar, ilmeklerinizi taşıyın, çünkü bu ilmekleri kesmeyeceğiz. Bunlar bize lazım. Evet, bu ilmekleri taşıyorum. Sonra ön bedenin örgüsüyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ilmeklerimi taşıdım. Burada bunlar bekleyecek. Artık arka bedenimiz bitmiş oldu. Şimdi ön bedeni öreceğiz. Ne yapmıştık arka bedende? 50 ilmekle örgümüze başlamıştık. Şimdi ön bedende 27 ilmekle örgüme başlayacağım. Yine klasik ilmek atma tekniğimizle beraber 27 ilmek şişimize atalım. Arkadaşlar 27 ilmek ön bedenin biri için attım. Şimdi şöyle yapalım, çok daha kolay olsun. Ya ikinci yumağınızda bir 27 ilmek daha atın ya da ipin iç tarafından örüyorsanız dış tarafını da örmeye başlayın, ama bize muhtemelen bir yumaktan fazla ip kullanacağız. O yüzden ikinci yumakla ben bir 27 ilmek de diğer ön beden için ilmek atacağım. Şimdi sıra takip edemiyoruz ya arkadaşlar, hem aynı sırada emin olup örebilmek için hem de daha kolay olacak. Zaten düz örgü, o yüzden her iki ön bedeni birlikte öreceğim. O yüzden 1 2 3 4 27 ilmek daha diğer ipimle beraber yine aynı şişime ilmek atıyorum. Siz de atın aynı benim gibi, ya da bu çok kolay ama ben böyle zorlanıyorum diyorsanız arkadaşlar, siz önce bir ön bedeni sonra diğer ön bedeni örebilirsiniz, ama bence böyle yapın. Crop hırkayı böyle örmüştük ve çok pratik olmuştu. Ören arkadaşlar bilir. Bu da çok pratik şekilde ilerleyecek. Şimdi bir 27 ilmekte diğer ipimle atıp geliyorum. Evet, bir 27 ilmek daha şişime attım. 2 ön bedenimi aynı anda öreceğim. Şimdi başlıyoruz. Zaten ne yapıyoruz? Önlerde düz, arkalarda ters öreceğiz. Şöyle bir iki sırayı beraber örelim. Önce ilk 27 ilmeğimi düz örgülerle örüyorum. Beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Evet, ilkini ördüm. Bakın şimdi ikincisini getiriyorum. Ve şimdi diğer ipimle, bunun ipiyle de bu 27 ilmeğimi örmeye başlıyorum. Şimdi bu iki tarafı da birleştireceğim arkadaşlar. Bir işaretleyiciyle birleştireceğim. Hem ön tarafımız belli olacak, yani düz ördüğümüz taraf, hem de şaşırıp geriye dönmemek için, eğer benim gibi misinalı şiş kullanıyorsanız, hangi tarafı ördüm, acaba iki tarafı ördüm mü diye tereddüte düşmemeniz için her iki örgüyü ilmek tutucuyla da birleştireceğim şimdi.
Öyle olunca da hiç şaşırmayacaksınız. Evet, ikinci önün 27 ilmeğini ördüm. Şimdi birleştirmemizi yapalım. Bakın. İşaretleyicimle geldim. 2 ön bedenin şu ilk ilmeklerinden işaretleyicimi taktım. Burası hem benim düz tarafım olduğunu anlayacağım, hem de şaşırıp geriye dönmeyeceğim. Böyle bütün bir örgü gibi devam edeceğim arkadaşlar. Ön tarafı ördük. Şimdi arka tarafta ters örgülerle örüyorum. Kesim yaparken de bu şekilde çalışmış olmamız çok kolay olacak. 2 ön bedenin kol altını birlikte kesmiş olacağız. Hep aynı sıralarda, hiç karıştırmayacağız. Normalde santimle ilerliyoruz ya, sayamıyoruz. O yüzden bu şekilde yapmak bizim için büyük kolaylık. Evet, geldim. Bakın. Bitti. Şimdi diğer tarafa başlıyorum. İpim burada. Hemen ters örgülerle beraber örüyorum. Evet arkadaşlar, ne yapmıştık arka bedende? Var olan ilmeğimizle beraber kol altına kadar önlerde düz, arkalarda ters örmüştük. Santim ölçümüzde 22 santimdi. Yine aynı şeyi yapacağız ön bedende de. Bu şekilde 22 santim uzunluğa ulaşana kadar öreceğiz. Sonra kol altı kesimi yapacağız. Sonra da devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi kol altlarına kadar 22 santim örgümüzü örelim. Sonra kol altı kesimleriyle devam edelim. Bakın. Gördünüz mü? Böyle birleştirdik. Hem ön tarafımız belli olmuş oldu, hem de şaşırarak geri dönmeyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde örelim ve sonra kol altıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, her iki ön bedeni arka beden kadar ördüm. Hem santim ölçüsü vereceğim size. Bakın, hiç esnetmeden şöyle olduğu gibi tuttuğumda tam 22 santim örgü ördüm. Arka bedenim de aynıydı. Bakın. Orada 22 santimdi. Birebir aynı uzunlukta. Hatta iki ön ve arka bedeni üst üste koyarak baktığımızda da yine bakın aynı hizadayız. Yani şimdi ön bedenlerde de kol altı kesimi yapacağız. Hemen başlıyoruz. Örgümüzün ön tarafındayız. Ne yapmıştık arka bedende? 3 ilmek kesmiştik, sonra 2 ilmek kesmiştik, sonra 1 ilmek kesmiştik. Toplamda 6 ilmek her iki taraftan kesmiştik. Şimdi burada 7 ya da 8 ilmek keseceğim. Yine 3 2 1 1, belki bir daha, bilmiyorum. Ama 7 ilmek kesin keseceğim. Yine başlayalım. Bakın, ilk ilmeği boşaldım. Örgümün düz tarafı olduğu için ikinci ilmeği düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bir kesim yaptım. Sıradaki ilmeği ördüm ve kestim. 2. Sıradaki ilmeği ördüm ve kestim. 3. İlk kesimim bitti. Şimdi devam ediyorum. 27 ilmeğim vardı. 3 ilmeğimi kestim ve 24 ilmeğim kalmış oldu. Kalan ilmeklerimi düz örgülerle örüp bitiriyorum. Evet, ördüm ve bitti.
Bakın bu tarafı bitirdik. Şimdi diğer tarafı kesmemiz için kol altımız burada. Geleceğiz, bu sırayı düz örgü olarak öreceğiz. Arka sırada kesim yapacağız. Diğer tarafın ipiyle önce 27 ilmeği örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, 27 ilmeğimi düz örgülerle ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Bu tarafın kesmesini örgünün arka tarafından yapıyoruz. İlk ilmeği boşaldım. Sıradaki ilmeğimi ters tarafım olduğu için ters ördüm ve arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Bir ilmek kestim. Sıradaki ilmeği ters ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 2. Tekrar sıradaki ilmeği ters olarak ördüm ve arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. 3 ilmek de bu tarafta kesmiş oldum. Şimdi önce buranın kalan 24 ilmeğini öreceğim. Ardından diğer tarafın 24 ilmeğini ters örgülerle örüp bitireceğim. Ön tarafta ikinci kez kesme yapacağız. Sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örgülerle her iki ön bedenin sırasını tamamladım. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız arkadaşlar. Yine kesim yapacağız. Bakın 3 ilmek kesmiş olduğumuz kol altımızın olduğu yerdeyiz. Şimdi 2 ilmek keseceğiz. Düz örgülerle başlayacağız. Örgümüzün düz tarafı olduğu için ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 1. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 2. Artık 22 ilmeğim kaldı. 22 ilmeğimi örüp tamamlayacağım. Sonra diğer parçada 24 ilmeğim var. O 24 ilmeği de düz örgülerle örüp tamamlayacağım. Onun arka kısmından kesme yapacağız. Bakın şimdi kesim yapmış olduğum ön bedenin ilmeklerini bitirdim. Geliyorum. Diğer ön bedenin ilmeklerini örmeye başlıyorum. Ne dedik? Burada 24 ilmeğimiz var. Düz örgülerle bu 24 ilmeği örüp bitireceğiz. Ters de arka tarafta kol altındaki 2 ilmek kesimi öyle yapacağız. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Evet, düz örgülerle sırayı tamamladım. Bakın diğer ön bedenin kol altı kısmının olduğu yere geldim. Şimdi 2 ilmek kesmeyi buradan yapacağız. Örgümüzün ters tarafından. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ters ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçirdim. Bir ilmek kestim. Sıradaki ilmeği ters ördüm. Yine arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. 2 ilmek de buradan kesmiş olduk. Şimdi her iki ön bedenimizde 22 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Ters örgülerle önce bunu, sonra diğer parçayı öreceğim. Sonra örgümün düz tarafında yine kesim yapmaya başlayacağım. Ön bedenin birini düz taraftan kesiyoruz. Birini ters taraftan kesiyoruz. Bakın ters örgülerle ördüm geldim. Şimdi diğer bedenin
ipiyle beraber başladım. Ters örgülerle var olan 22 ilmeği örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Yine örgümün düz tarafındayım. 3 kestik, 2 kestik. Şimdi 2 kez keseceğiz arkadaşlar. İlk ilmeği boşaldım. Düz tarafım olduğu için düz örgü ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bir ilmek daha kestim ve 21 ilmeğim kaldı. Önce buradaki 21 ilmeği, sonra diğer ön bedenin 22 ilmeği var. Düz örgülerle örüp bitireceğiz. Diğer taraftan bir ilmeği de örgümüzün arka tarafında yapacağız. Evet, bakın ilk ön beden bitti. Özellikle böyle gösteriyorum ki kimsenin aklı karışmasın. Şimdi bu ön bedende 22 ilmeğim var. 22 ilmeği örerek sıramı tamamlıyorum. Tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. 3 kestik, 2 kestik. Şimdi buradan da 1 keseceğiz. İlk ilmeği boşaldım. Ters sıram olduğu için ikinci ilmeği ters ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Artık burada da 21 ilmeğim kaldı. Evet, 21 ilmeğimi ters örgülerle örüp buradaki sıramı tamamlıyorum. Sonra diğer ön bedenin 21 ilmeğini ters örgülerle örmeye başlayacağım. Evet, bu bitti. Şimdi bunda sıra. Evet, bunda da 21 ilmek var. Ters örgülerle örelim, sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örgülerle sıramı tamamladım. Yine örgümüzün düz tarafındayız ve kesim yapacağız. Yine bir ilmek keseceğiz. Ne yaptık? 3 kestik, 2 kestik, 1 kestik. Bir daha kestiğimizde tam 6 ilmek kesmiş oluyoruz. 7 ilmek kesmiş oluyoruz. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bakın, bir ilmek kestim. Artık 20 ilmeğim var. 20 ilmeği de örüyorum. Evet, ördüm ve bu tarafı bitirdim. Şimdi diğer tarafta 21 ilmeğim var. 21 ilmeği yine düz örgülerle beraber öreceğiz. Arka tarafta örgümüzün ters olan tarafında yine oradan da kesim yapacağız. Evet, örelim düz örgülerle, bu sırayı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka kısmında tekrar bir ilmek daha kesiyorum. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ters ördüm. Arkadaki ilmeği bulursam öndekinin üzerinden geçireceğim. Evet. Öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek kestim. Şimdi 20 ilmeğimiz kalmış olması lazım. Sayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Her iki şişimizde de arkadaşlar
20 ilmeğimiz kalmış oldu. Şimdi hemen kontrol edeceğim. Bir tane daha keser miyiz? Bir tane daha keselim arkadaşlar. 19 ilmeğimiz kalsın. Ne yaptık? Ters örgülerle geldik. Şimdi diğer tarafı ters örgülerle örüp sıramızı tamamlayacağız. Burada 20 ilmeğimiz var. Son bir kez daha keselim. Biraz daha ön kısım olduğu için kol oyuntusu biraz daha derin olsun. Yani ne yapmış olduk? Arka bedenden 2 ilmek fazla kesmiş olduk. Ön biraz daha derin olacak. Böylece daha güzel bir kalıp olacak. Şimdi 20 ilmeği örgümün düz tarafındayım. Son bir kez daha kesiyoruz. Ne yapmış olduk? 3 2 1 1 1 3 tane bir kesmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani 8 ilmek kesmiş oluyoruz. Örgümün düz tarafındayım. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Ve 19 ilmeğim kaldı. Şimdi diğer tarafta da aynı şeyi yapacağım. Ve yakaya kadar bu 19 ilmeği örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Artık bitmek üzere, çok kolay bir çalışma oldu. İpi de başlarken ilk başlangıçta örmek biraz zordu ama sonra çok, bakın ne kadar güzel rahatça ördük. Evet, şimdi diğer tarafta da 20 ilmeğimiz var. Bu 20 ilmeği düz örgülerle örüp bitirelim. Arka kısımda son bir kesme orada da yapacağız. Ve ondan sonra kesme işimiz bitecek ve bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Yaka kısmına kadar. Yakada da bir kesim yapacağız. Çok güzel bir kalıp uygulamış olacağız. Evet, 20 ilmeği ördüm. Bakın kol oyuntum burada. Hemen şimdi buradan da bir kesim yapıyorum. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ters ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Artık her iki şişimde de 19 ilmeğim var. Ve bu şekilde arkadaşlar önlerde düz, arkalarda ters olarak örmeye devam edeceğiz. Santim uzunluğu vereceğim şimdi. Hemen şurayı bir tamamlayayım. Şu ana kadar kaç santim ördük onu söyleyeceğim. Hemen bakacağım şimdi. Yani kol oyuntusundan sonra kaç santim ördük? Zaten 22 santimdi. Başlamıştık. Tam şöyle hizası olunca 6 santim örgü ördük arkadaşlar. Kol oyuntusundan sonra. Yani şiş biraz yukarı kayıyor ama 6 santim. Şöyle baktığımda evet, tam 6 santim uzunluğunda kol oyuntusundan sonra örgü ördük. Toplamda da ne yaptı? 28 santim mi yapmış oldu? Onu da söyleyeyim, garanti olsun. Hiç esnetmeden şöyle baktığımda 27 santim oluyor. Herhalde şuranın esnekliğinden arkadaşlar. Tamam, şimdi örmeye devam edelim. Ben zaten yaka kesimine başlarken şuradan ölçü vereceğim. Yaka kısmından öyle devam edeceğiz. Şimdi her iki şişimizde 19 ilmeğimiz var ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz yaka kesimine kadar. Evet arkadaşlar, kesimlerimiz bittikten sonra 19 ilmekle örgümü örmeye devam ettim. Şimdi kaç santim oldu örgüm, hemen onu söyleyeceğim. Bakın
32,5 santim uzunluğunda örgümü ördüm. Tam şöyle şişimin altında tuttuğumda, bakın sonrasında şöyle kaç santim kalıyor hemen söyleyeyim. Bir 3 santim daha örülecek yerimiz kaldı. Şimdi yaka kesimi yapacağız arkadaşlar ve bitireceğiz. Sayı veremiyorum çünkü sayılmıyor. O yüzden böyle ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın. 2 yakadan geri dönüş yapacağız. 19 ilmeğimiz var ya. 17 ilmek öreceğiz. Son 2 ilmek kalınca geri döneceğiz. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmek ört. Şimdi 2 ayrı parça halinde öreceğiz. Şunu hiç karıştırmıyoruz. Bakın sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Örmüyorum ve geri dönüyorum. İlk ilmeği boşaldım. Sonra ters örgülerle beraber (17) ilmeği örüyorum. Evet, ördüm ve bitti. Şimdi tekrar örgümüzün düz tarafındayız. Bakın şu 2 ilmeği örmeden döndük. Şimdi sıradaki 2 ilmeği örmeden döneceğiz. Yani 15 ilmek öreceğiz. Sonra geri döneceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmek ördüm. Bakın 2 burada, 2 burada. Şimdi bunu da örmeden yine geriye dönüyoruz. 15 ilmeğimi öreceğim. İlkini boş aldım. Ardından sırayla örüyorum. Yaka oyuntusu yapıyoruz arkadaşlar. Robalı örgü ördüğümüzde yaka düşürme yapıyoruz ya. Onun benzeri bir çalışmayı uygulamış oluyoruz bu şekilde. Evet, 15 ilmeği ördüm. Sıramı tamamladım. Tekrar geri dönüyorum. Yine 2 ilmek geriden başlayacağız. Bu kez şu 2 ilmeği örmeyeceğiz. Yani bu sefer de 13 ilmek öreceğiz ve geri döneceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmeği ördüm. Bakın 2 4 6 ilmek kalmış oldu ve yine geri dönüyorum. İlk ilmeği boşaldım. Sonra ters örgülerle ilmeklerimi örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Yine örgümün düz sırasındayım. Bu kez 11 ilmek örüp öyle geri döneceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Bakın 2 4 6 8 ilmeğim kaldı. Şimdi 11 ilmeğimizin ilkini boş alıp diğerlerini ters örgü örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar kontrol edeceğim uzunluğumu, bir bakacağım.
Eğer arka bedenle eşit uzunluğa geldiyse bitireceğim. Öyle olması gerekiyor. Öyle ayarladım ama yine de kontrol etmekte fayda var. Arkadaşlar benim yaptığım gibi şöyle sert bir zemine, sert ve düzgün bir zemine benim serdiğim gibi örgünüzü serin. Öyle ölçün. Şöyle bakalım hemen. Şöyle kontrol ettiğimde sanki bir sıra daha örmek gerekiyormuş gibi hissettim. Tamam, hiç problem değil. Bir sıra daha örelim. Hatta onu şöyle örelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek örüyoruz. Bakın. Ve geriye dönüyoruz. İlk ilmeği boş aldım ve geri kalan ilmekleri ters örgü olarak ördüm. Evet. Şimdi tekrar kontrol edeceğim. Aynen benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar. Kısa ya da uzun olmasın. Şöyle tam kameranın karşısında yapayım. Evet, bu sefer tam oldu. Bakın, gördünüz mü? Her ikisi de aynı. Tamam, şimdi bir tarafımız bitmiş oldu. Ne yapıyoruz? Örgülerimizin bakın ters tarafları dışarıda. Şöyle. Ters tarafları dışarıda, düz tarafları içeride olacak şekilde. Şöyle. Yan yana getiriyoruz. Bakın. Şimdi burada var olan 11 ilmekle şu arka bedendeki 11 ilmeği birleştireceğiz arkadaşlar. Hiç dikiş yapmayacağız, kesim yapmayacağız. Böyle tertemiz öreceğiz ve bitireceğiz. Hemen geliyorum. Bakın. Düz taraflar içeride. İşaretleyicilerimizden de kontrol edebilirsiniz karıştırıyorsanız. Düzler içeride, tersler dışarıda olacak şekilde. Şimdi kesmeye başlayacağız. Arka bedende 11 ilmeğimiz vardı. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11. O 11 ilmekle omuzdaki 11 ilmeği örerek keseceğiz. Hemen ipimi alıyorum. Ve başlıyorum. Bir şişten, bir diğer şişten. İkisine de girdiğinize emin olun. Sonra ikisini birlikte örüyorum ve şişten çıkartıyorum. Bakın. Şimdi sıradaki bir şişten, bir diğer şişten 2 ilmeğe birlikte batıp düz örgü olarak örüyorum ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. 2. Devam ediyoruz. Bir şişten, bir diğer şişten birlikte ördüm. Sonra arkadakinin üstüne geçirdim. Evet, bu şekilde omuzları birleştiriyoruz. Hiç kesme, dikme yapmıyoruz. Bu şekilde birleşmiş oluyor. Tertemiz bir örgü oluyor. Evet, 11 ilmeği bu şekilde birleştirelim. Şimdi hemen kontrol edelim kaç ilmek kalmış. Şurası arka bedenimiz, 3 ilmek daha kalmış. Hemen
bir şişten bir diğer şişten batıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Yine bir şişten bir diğer şişten batıp ikisini birlikte ördüm ve arkadaki ilmeği diğerinin üzerinden geçirdim. Bir şişten bir diğer şişten battım. Evet, omuzumuz sanırım bitti. Şimdi bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Evet, bakın bitirdik, gördünüz mü? 11 ilmeği her iki omuzda birleştirdik. Şurada bir ilmeğim kaldı. Bunu da şöyle bir kez öreceğim. Artık bununla işimiz yok. Ve ipi biraz uzun bırakarak şu şekilde kestim. Bunları örgümün içerisine sıkıştıracağım. Düğümleyeceğim ve gizleyeceğim. Şimdi omuzun birini bitirdik. Birleştirdik. Şimdi aynı çalışmayı arkadaşlar, bakın şurada kalan ilmeklerimiz var. Geri dönüş yaptığımız ilmeklerimiz var. 2, 4, 6, 7 tane. Onu hemen şişe alalım. Şuraya alalım. Bakın. Arka ense ilmeklerimin olduğu şişe aldım. Misinalı şiş kullandığım için çok kolay oluyor. Eğer sizin de misinalı şişiniz varsa bakın şöyle geçirdim. Bununla işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar geldik diğer kısma. Şimdi bunda da 2 dönüşler yapacağız. Şimdi bunda da 2 dönüşler yapacağız. Önce ön sırayı örüyoruz. 19 ilmeğimiz var. Bunun ters tarafını örerken bu geri dönüşleri yapacağız. Önce 19 ilmeğimi örgümün düz tarafında ört. Şimdi ters tarafından ters örgülerle geleceğim. 17 ilmek öreceğim yine. Sayılar aynı, değişmiyor. 2 ilmek kala geri dönüş yapacağız. 4, 15, 16, 17 ilmek ördüm. Bakın 2 ilmeğim kaldı. Hemen geriye dönüyorum. Şöyle döndüm. Şimdi 17 ilmeği düz örgülerle öreceğim. İlk ilmeğim boş. Sonra devam ediyorum. Aynı şeylerin tekrarını ters tarafta yapıyoruz arkadaşlar. Evet. 17'yi ördüm. Şimdi örgümüzün ters tarafında 15 ilmek örüp öyle dönüyoruz. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek ördüm. Bakın 2, 4 ilmek kaldı. Geriye dönüyorum. ...15 ilmeğimizi düz örgülerle örelim. Biraz şöyle hızlı örmeye çalışayım. Evet, arka taraftayız. Şimdi 2 ilmek daha geriden döneceğiz. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. Bakın 6 ilmek kaldı. Aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Daha göstermiyorum arkadaşlar. Arka omuz birleştirmeyi de gösterdim. Şimdi arka omuza kadar geri dönerek örgümüzü örelim. Birebir aynısını. Sonra diğer kalan, bakın şuradaki 11 ilmekle beraber burada kalacak olan 11 ilmeği birlikte yine örgülerimizin ters tarafları dışarıda, düz tarafları içeride olacak şekilde birleştirelim. Ve ondan sonra kapşon örgümüz var. Daha yapacak çok işimiz var arkadaşlar. Kapşonla devam edelim. Evet arkadaşlar, diğer omuzu da birleştirdim. Bakın her iki omuzumuz çok düzgün bir şekilde birleşmiş oldu ve geriye kalan ilmeklerimiz. Her iki ön bedenimizde bakın 2, 4, 6, 8. Diğerinde de 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz var. Bir de arka ense kısmımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmeğimiz var. Şimdi arkadaşlar 16, 16, 32 toplamda 33 ilmek ediyor herhalde. 8, 8, 16, 16, 16, 32 bir daha 33. Evet 33 ilmeğimiz var. Şimdi biz kapşon örmeye başlayacağız. Bakın örgümüzün düz tarafı burada, işaretleyicimi hiç çıkarmadım. Yine bize işaret olsun bir miktar örene kadar. Şimdi kapşon öreceğiz arkadaşlar. Bu arada ipimin ilk başlamış olduğum ipten artan örgü ipim bu kadar. Ben bununla devam etmeyeceğim. Çünkü bu bana yetmeyecek. İkinci başlamış olduğum ön bedeni örerken başlamış olduğum iple devam ediyorum. Şimdi ipimizi bağlayacağız ve kapşonumuzu öreceğiz. Şu ipi bir rahatlatayım. Geliyoruz bakın. Ön bedenin sağ tarafı burası. Örgümüzün düz yönü. Şimdi buradan örmeye başlıyoruz. Yine şiş numaramız aynı. Değişen bir şey yok. Şu ipi biraz uzun bırakarak başlayın. Yine düz örgülerle öreceğiz. Bakın. Buradaki ilmekleri önce örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi şu geri kalan 4 ilmekte artış yapacağım. Kapşonumuzun biraz bol olması lazım. Bakın 4 ilmeğim kaldı. Bir kez ördüm. Bakın. İlmeği şişten çıkarmadım. Çevirdim. Bir kez daha ördüm. Bir ilmek arttırdım burada. Bir ilmek yerine 2 ilmek ördüm. Şimdi sıradakine de aynısını yapıyorum. Bakın. Bir ördüm. İlmeği şişten çıkarmadım. Çevirdim. Tekrar ördüm. Yine düz örgü ördüm. 2 ilmek arttırmış olduk. Geliyorum sıradakine. Bir ördüm. Çevirdim. Bir daha ördüm. Bir ilmek de buradan arttırdım. Son ilmeğim aynı şeyi yapıyorum. Çevirdim. Bir daha ördüm. Şurada şu 4 ilmeğe de aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Burada tekrarlayacağız. Şimdi bakın omuz için enseyi bırakıp omuz örmüştük ya. Şimdi burada ilmek alarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Geleceğim. Böyle hep aynı aralıklarla batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bunu tığla da yapabilirsiniz. Bir tane çıkarttım. Yanındakine battım. 2. Yanındakine battım. 3. İlmek aralarına batmaya dikkat edin. Yanındakine battım. Bir dakika, battım. 4. Yanındakine battım. 5. Yanındakine battım. 6. Tam bu omuz ortasına geldim. Buraya battım, çıkardım. 7. Devam ediyorum. 8, 9,
10, 11. Dikkat edin, bir önceki ilmeğe batmayın. 13 etti herhalde. 12 idi. 13. Bir tane daha battım. 14'te burayı tamamlayalım. Evet, 14 oldu. Şu aradan çıkardığımız ilmekler 14. Unutmayalım. Şimdi devam ediyoruz. Arka ense ilmeklerimiz var. 17 taneydi. Bunları örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 12, 7, 7, 14, 8, 8, 16. Şu 8'i örerken 8. ilmeği çeviriyorum. Bir kez daha örüyorum. Tam bu ense ortası arkadaşlar. Burada bir artırdım. Hemen yanındaki ilmeği de aynı şekilde bir ördüm. İlmeği çevirdim. Bir kez daha ördüm. 2 tane de ensede arttırdım. Ardından bakın 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. Bu 8'i normal örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bitti. Yine bakın omuz kısmımıza geldik. Burada ne yaptık? 14 ilmek çıkarmıştık. Öyle hatırlıyorum. Şimdi yine buradan 14 ilmek çıkaralım. 7 dikişin bir tarafına kadar, 7 diğer tarafına kadar. Sayılarımızın karşılıklı aynı olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle batırınca bakıyorum bir önceki ilmek olmasın. Kaç etti? 5, 6 unuttum. 5'ti herhalde. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14'ü tamamlayacağız. 10 oldu. 11, 12, 13. Şu ilmeklerimi bir göreyim. Ne dedik? 13. Bakın tam dibine zaten denk geldi. Son ilmeği de buradan çıkardım. 14. Ne yapmıştık? Şu 4 ilmeği 2 kez örmüştük. Bir kez ördüm. Yönünü değiştirdim. Ve bir kez daha ördüm. Sıradakini de aynı. Bir ördüm. Yönünü değiştirdim. Bir kez daha ördüm. Bir ördüm. Yönünü değiştirdim. Bir kez daha ördüm. Bir ördüm. Yönünü değiştirdim. Bir kez daha ördüm. Son 4 ilmeği örerek sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar sayarak söyleyebilir miyim bilmiyorum ama örerek sayayım ve söyleyeyim. Bu şekilde öreceğiz. Bakalım kaç ilmeğimiz oldu. Şimdi hızlı bir şekilde ters örgülerle düzle ördük. Şimdi örgümüzün ters tarafındayız. Ters örgülerle örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şurası ip bitimi. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ilmek. Gayet güzel olacak arkadaşlar. Şunu da hemen düğümleyelim. Omuzdaki ipleri de mutlaka düğümleyerek örgünün içerisine gizleyin arkadaşlar. Evet, 68 ilmek. Şimdi sizin ilmekleriniz benden 1-2 ilmek eksik ya da 1-2 ilmek fazla olabilir. Hiç önemli değil. Şunu bir açalım, artık bir görelim. Örgümüzün düz tarafı burası. Şöyle düz tarafa bunu yine takalım. Aklımız karışmasın. Bakın arkadaşlar. Yani oldukça geniş bir kapşon olduğunu düşünüyorum. 68 ilmek demek. Şu bizim 50 ilmek arkamız arkadaşlar. 20 ilmek daha fazla düşünün. Yani oldukça yeterli. Evet. Şöyle filan düşünün. Ama daha da geniş, büyük bir kapşon örmek istiyorsanız arkadaşlar, aralarda yine bu sırada artırabilirsiniz. Ama bence yeterli. Şimdi bu var olan 68 ilmekle bir miktar örelim. Ondan sonra yine beraber devam edelim. Arkadaşlar, kapşonumu bir miktar ördüm. Bu benim için yeterli bir ölçü oldu. Şöyle ölçtüğümde tam 17 santim. Bakın şurası işaretleyicimin olduğu yer. Hatta 16,5 santim uzunluğunda bir örgü örmüş olduk. 68 ilmeğimiz vardı. Şimdi artık kesmelere başlayacağız. Şimdi şöyle yapacağız. 22 ilmek sağda bırakacağız. 22 ilmek solda. 24 ilmek de ortada. Toplamda 68 ilmeği böyle böleceğiz ve kesim yapacağız. Şimdi başlayalım. Önce örgümüzün düz tarafındayız. 22 ilmeğimizi bir örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Buraya bir işaretleyici takalım. İlmekleri saymamız zor. O yüzden böyle işaretleyelim. Şimdi 24 ilmek öreceğiz. Bunun 23'ünü örelim. 24. ile kesim yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Şunla 24 oluyor. Şimdi geriye 22 ilmek kalmış olması lazım. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Şimdi arkadaşlar, şu benim 24. ilmeğim. Yani aradaki son ilmeğim. Ve diğer kenarda da 22 ilmeğim var. Bu 24. ilmeği örerken buradaki diğer tarafta ayırmış olduğum 22 ilmeğin
ilk ilmeğiyle beraber böyle örüyorum. Buradan bir ilmek eksildi. Hemen şuradaki işaretleyicimi çıkarıp oraya takacağım. Siz de aynı şekilde yapın. Eğer işaretleyiciniz yoksa renkli bir ipi bağlayarak işaretleyici kullanabilirsiniz. Şimdi burada 21 ilmeğim kaldı. Geriye dönüyorum. Örgümün ters tarafı, şuradaki işaretleyici de yine alalım. Düz tarafımızı işaretleyelim. Şurası örgümüzün düz tarafı. Belli oluyor ama yine de karıştırabiliriz. O yüzden takalım. Şimdi 22 ilmeğimiz kaldı. 22 ilmeğimiz vardı. 21'e düştü. Şimdi geri dönüyoruz. Bu ara hep 24 ilmek. İlk ilmeği bakın böyle boş alıyorum. Sonra 23'e tamamlıyorum. Bu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bakın 24. ilmeğim burada. Arada işaretleyicim var. Şimdi işaretleyicimi alıyorum. ...24. ilmeğimle buradaki 22. ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir saniye. Ters örgülerle ördük. Geliyoruz. Buradaki 24. ilmekle 22. ilmeği birlikte örüyorum. Burası hep 24 kalıyor. Ama şu kenardaki ilmekler her sırada bir ilmek eksiliyor. Şimdi burada da 21 kaldı. Hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Geriye dönüyoruz. Örgümüzün düz tarafındayız. İlk ilmeği boş aldım. Sonra devam ediyorum. Yine 23 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bakın 24. ilmeğim burada. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Burada 21 ilmeğim kalmıştı. 21. ilmekle 24. ilmeği birlikte örerek kestim. Şimdi burada 20 ilmek kaldı arkadaşlar. Dönüyoruz. Örgümüzün ters tarafı olduğu için ters örgülerle beraber örmeye başlıyoruz. Yine ilk ilmeğimiz boş. Sonra devam ediyorum. 2. Son kez gösteriyorum. Sonra hep böyle devam edeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bakın 24. ilmeğim burada. İşaretleyicimi çıkardım. Buradaki ilmekle ikisini birlikte ters olarak ördüm. Tekrar işaretleyicimi taktım ve döndüm. Örgümüzün
düz tarafında düz örüyoruz. Ters tarafında ters örüyoruz. 24. ilmeği hemen yanındaki ilmekle beraber örüyoruz. Hep bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Kapşonumuzu bu şekilde örerek tamamlayacağız. Şimdi örelim ve tamamlayalım. Sonra yine beraber devam edelim. Arkadaşlar bakın, bütün ilmekleri bu şekilde aldım. Son bir ilmek sağda ve son bir ilmek solda kalacak şekilde toparladım. Bakın ne kadar güzel bir kapşon kalıbımız olmuş oldu. Şimdi şu son sıraları da beraber örelim. Yine 24 ilmeğim var. 23 ilmeğimi örüyorum. Bakın 24. ilmeğim burada. İşaretleyicimden sonra da son bir ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeği birlikte örtüm. Bu tarafı bitirdik. Geriye dönüyoruz. Ters örgülerle beraber 23 ilmeğimi örüyorum. Beraber örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bakın 24. ilmeğim burada ve işaretleyiciden sonra son bir ilmeğim de diğer tarafta kaldı. Her iki ilmeği birlikte ördüm ve bitirdim. Bakın şimdi kapşonumuzu şöyle bir görelim. Bakın. Böyle güzel bir kapşon ördük. Şimdi şişimizde 24 ilmeğimiz kaldı. Kapşonumuzun bakın şurada ilmek aldığımız kısmı var. Başlangıç yer. Bir sağ tarafta, bir sol tarafta. Şimdi buradan da ilmek alarak kapşonumuzun ön tarafında bağcık geçirebilmek için bir miktar örgü örmemiz gerekiyor. Örgümüzün ters tarafındaydık. Önce sağ tarafımızdan ilmek çıkartacağız. Örgümüzün içerisine batacağız ve çıkaracağız. Bunu isterseniz tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. İsterseniz böyle örgünün içerisine batarak da yapabilirsiniz. Hangisi size kolay geliyorsa. Tam bu kenar kısımdaki bakın. Kenar kısımdaki ilmeklere batarak çıkartıyorum. Şuraya bir işaretleyici takayım. Kaç ilmek çıkardığımız belli olsun. 2 tane ilmek çıkardım şimdiye kadar. Bunu buraya takalım. Sonra devam ediyorum. Hep aynı aralıklarla çıkarıyorum. 3 4 5 6. Bakın ilmek aralıklarım böyle. Normal şu 24 ilmeğimin arası gibi aynı aralıklarda çıkartıyorum. 2 4 6 tane çıkardık. Ortalama 20 ilmek civarı çıkartacağız. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.
şuraya kadar çıkaracağız. Bakın başlangıç yerimiz burada. 21, 22, 23. Şuradan bir tane daha çıkaralım. Tam başlangıç yerimiz. Bakın ipimiz burada. 24. 24 ilmeğimiz vardı. 24 ilmek daha çıkardık. Şimdi geriye dönüyoruz. Örgümüzün düz tarafı olduğu için düz örgülerle bu 24 ilmeği örüyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın hiç belli olmuyor zaten. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bir ilmek de baştaydı. 24. Devam ediyoruz. 24 ilmeğimiz daha var. Şişimizde olan ilmeklerimiz. Bunları da düz örgü olarak örüyorum. 24, 24, 48, 20 daha 68, 70. Tam 72 ilmeğimiz olacak. Bir ilmek eksik, bir ilmek fazla fark etmez arkadaşlar. Yani siz 24 değil de 22 ilmek çıkarmış olabilirsiniz ya da 23, 21, çok fark etmiyor. 1-2 ilmek. Şimdi ördük. Bakın diğer tarafa geldik. Şimdi yine aynı şeyi burada yapacağız. Bakın burada da başlangıç yerimizi buluyoruz. Hemen şurası. Buraya kadar yine 24 ilmek çıkaracağım. Sağ tarafta ne kadar ilmek çıkardıysanız sol tarafta da aynı sayıda çıkarmanız lazım. Yani bir ilmek, iki ilmek çok fark etmez ama çok farklı olmasın. Aynı şeyi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eğer böyle çıkartamıyorsanız, zorlanıyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Bakın ilmeğin örgünün içerisine batarsınız. Tığla ilmek çıkartıp şöyle şişe alabilirsiniz. 11 oldu bununla. Devam edelim. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tam şurası bitirme yerim. 23 ve geldim son ilmeğe, yine tam buradan çıkardım. 24. Evet, şimdi var olan 24 ilmeğimizi arkadaşlar önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde 3 tane 24 çıkarmış olduk. 72 ilmek diye hesaplamıştık. Önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde birkaç santim öreceğiz. Burası kapşonumuzun ön kısmı ve buradaki bu örmüş olduğumuz kısımdan bizim kapşonumuzun bağcığı geçecek arkadaşlar. O yüzden bağcık geçecek kadar uzunlukta bir örgü öreceğiz. Yani 3-4 santim, belki 5 santim bakacağım. Ördükçe karar vereceğim. Yine sayı söylemeyeceğim. Sıra sayısı, çünkü sıralarımız sayılmıyor arkadaşlar. O yüzden hiç sıra sayısı söylemeyeceğim. Evet, şu başa kadar bir geleyim.
Bir de ölçü vereyim. Kapşonumun en boy ölçüsünü söylemedim. Onu da söyleyeyim. Bu arada ipim de bakın bitmek üzere. Tam 2 yumakla beraber yeleğimizi tamamlamış olacağız. Şimdi sıramı bir tamamlayayım ben. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi ölçü vereyim. Bakın. Kapşonumuzu da şöyle bir görelim. Bakın. Bakın ne kadar güzel bir kapşon çalışmış olduk. Şimdi yükseklik ölçüsü vermiştim. Şu kesmeye başladığımız yerden itibaren kaç santim örmüşüz onu söyleyeceğim. Arkadaşlar buradan da şurası sanırım 16,5 santim uzunluğunda bir örgü ördükten sonra ilmek çıkardık ve ilmek sayımız 72'ye çıktı. Şimdi 2 sıra ördük ama dediğim gibi sıra sayısı vermeyeceğim. Şu katlanıp dikilebilecek, içinden bağcık geçebilecek uzunlukta öreceğim. İşaretleyici de takmıyorum. Şuradaki ipim benim işaretleyicim. İlmeği buradan çıkardım zaten. Şimdi bir miktar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle uzunca bir örgü ördüm. Toplam kaç sıra bilemeyeceğim ama şimdi size santim söyleyeceğim. Bakın şurası başlangıç yerim. Tam oradan tuttuğumda 6 santim uzunluğunda bir örgü örmüşüm. Katlandığında şöyle katlayacağız bunu ve arasından bağcığımız geçecek. Şimdi en son sırada örgümün düz tarafında düz örgülerle beraber örgümü ördüm. Arka sırada keseceğiz. Özellikle arka sırada keseceğim ki dikiş yapacağız. Sağdan sola doğru rahat dikebilmek için ters taraftan keseceğim. Çünkü ip bırakacağız kestikten sonra. Dikiş yapmamız gerekecek. Soldan sağa dikiş zor olacağı için örgümüzün arka kısmında kesimi yapıyoruz. Bakın ilk ilmeği boşaldım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Örgünün düzü arkası belli olmadığı için kolay kesebilmemiz adına düz olarak kesiyoruz. Bakın düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Ördüm, kestim. Ördüm, kestim. Sıkı olmayacak şekilde tıpkı örgümüzün bolluğunda örelim ve ilmeklerimizin tamamını bu şekilde keselim. Sonra yine beraber devam edelim arkadaşlar. Evet, örerek kesme tekniğiyle beraber bütün ilmeklerimi esnek olacak şekilde sıkmadan ilmekleri örerek kestim. Son ilmeğim, onu da ördüm, kestim. Bakın arkadaşlar, son bir ilmeğim kaldı. Şimdi bu son ilmeğimi de bir kez örüyorum. Ardından dikiş yapabilmem için şu görmüş olduğunuz kapşonumuzun uzunluğunun 2 katı ip bırakıyoruz. Şöyle 1 metreden uzun, 1 metre 20 santim 30 santim gibi bir ip bıraktım ve artık kapşonumuz da bitti. Bu kısmı dikeceğiz. Şöyle tam başlangıç yerinden bu ipimizle dikeceğiz ama dikişlerimizi sonra yapacağız. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın.
Kapşonumuz böyle gayet güzel, büyükçe bir kapşon oldu. Tam istediğimiz gibi. Şimdi arkadaşlar, benden modeli anlatmamı isteyen, özellikle Sonay Hanım, buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Onun gönderdiği bir modeldi. Erkek bebek için örülmüştü. Ben kız bebeğe uyarladım. Şimdi onun yeleğinde arkadaşlar şu etek kısmında lastik çalışması vardı. Kollarda lastik çalışması vardı. Ve şu ilik düğme kısmında lastik çalışması vardı. Ben kız bebeğe ördüğüm için aslında etek kısmına bir lastik çalışması yapmak istemedim. Fakat kendisi özellikle o videoyu gönderip aynısını örmemi rica ettiği için etek kısmında da lastik öreceğim. Ama önce etek kısmına lastik örebilmem için şurayı dikmemiz lazım. O yüzden lastik örgüsüne rahat örebilmemiz için önce kol lastiğiyle başlayacağım. Kolları, lastikleri ördükten sonra yan dikişlerimizi yapacağız. Etek lastiğimizi öreceğiz. Etek lastiğimizi ördükten sonra da ilik düğme kısmını, yani yan lastiklerimizi örerek bitireceğiz. Şayet siz etek kısmına lastik yapmak istemiyorsanız arkadaşlar, yapmayabilirsiniz. Çünkü böyle de çok güzel salaş duruyor. Ben sadece modelin orijinalini birebir örüp anlatmak adına etek kısmına da lastik yapacağım. Ama bana sorarsanız eteği lastiksiz çok daha güzel olur. Şimdi lastiklerimize başlayalım. Önce kol lastiği ile başlayalım. Arkadaşlar, kol lastiği ile şimdi başlayacağız. Şu işaretleyicimi çıkartayım. Normal bebe örgü ipiyle kol lastiğini öreceğim. Yine Himalaya'nın Everyday Bebe Lüks serisiyle öreceğim. 100 gram 250 metre uzunluğunda güzel bir örgü ipidir. Böyle biraz Nako Elite Baby'den bir tık ince bir iptir. Ve 3,5 milimetrede örgü şişi kullanacağım arkadaşlar. 4,5'la örüyorduk. Şişimi bakın 3,5'a düşürdüm. Şimdi şöyle kolumuzu açalım. Arka beden ve ön bedendeki kol oyuntumuzun bakın olduğu yer. Şuradan başlayacağız. İlmek toplayarak arka bedenin kol oyuntusunun olduğu yere kadar ilmek alacağız. Yine isterseniz tığ yardımıyla ya da benim yaptığım gibi şişle alabilirsiniz. Bakın, kol oyuntum buradan başlıyor. İlk ilmeği buradan çıkartıyorum. Ben yine örerek çıkartacağım. Bakın, bir ilmek çıkardım ve devam ediyorum. Sırayla yine aynı aralıklarla batarak ilmek çıkarıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hep aynı hizayı ve aynı ilmek aralıklarında ilmek çıkarmaya dikkat edin. 2 4 6 8 10 12 13. Devam edelim. 14 15 16 17 18 19. Tam orta kısmımız şurası. 20 21 22
23, 24, 25, 26, 27. Tam bakın şurası ön ve arka bedeni birleştirdiğimiz yer. Buraya da battım. Tam 28 ilmek çıkardım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Şimdi 28 ilmek de diğer taraftan çıkaracağız. Şimdi şu uca kadar da 28 ilmek çıkaracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bir tarafta 28, bir tarafta 26 oldu arkadaşlar. Önün oyuk olan kısmı, kol oyuntumuz fazla olduğu için 2 ilmek arka kısım kısa kaldı. Şuranın oyuntusu daha az diye hiç fark etmez. Siz de aynı şekilde çıkartabilirsiniz. Önemli olan arka bedendeki ilmek sayısı ön bedendeki ilmek sayısından fazla olmasın. Şimdi kaç oldu toplamda? 28, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Şu 28. ilmek zaten tam orta ilmeğim. Yani aslında şuraya kadar 27 kabul edelim. Ortadan sonra sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Aslında aynı olmuş. Yani şu tam orta ön ve arka bedenin dikildiği yer orta noktada 27'yi 28'i yapmışım. Yani şuraya kadar 27, sonra 27, 27, 54 ilmeğimiz var. Şimdi örgümüzün arka kısmında lastik örgü öreceğiz arkadaşlar. Bakın kolun birini çalıştım ben zaten. Hemen göstereyim bakın. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir kol lastiği çalıştık. Aynı kol lastiğini çalışacağız. Lastik örgüyle öreceğiz. Hemen başlayalım. İlk ilmeği ters örerek başladım. 1. Sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 5 ilmek ördüm. Bakın 2, 4, 5. Ters de başladım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi 5 ilmekten sonra 6. ilmeği artırma yapacağım. Tersten sonra ilmeği düz ördüm. Bakın şişten çıkarmadım. İpi kendime aldım. Aynı ilmeği bir kez de ters ördüm. Dolayısıyla burada bir ilmek artırdım. 2, 4, 5 ilmek bir düz bir ters ördüm. Sonra sıradaki ilmeği bir düz bir ters örerek arttırdım. Şimdi aynısını yapacağım. Bakın sırada düz ilmeğim, bir düz, 2 ters, 3 düz, 4 ters, 5 düz. Böyle ördükten sonra 6. ilmeği 2 kez örerek bir ilmek arttıracağım. En son düz örmüştüm, yani ters öreceğim. Sıradaki ilmeği önce ters ördüm. Sonra ipi arka tarafa aldım. Aynı ilmeği bir kez de düz ördüm. Bir ilmek daha arttırmış oldum.
Toplamda 2 kez artırdık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi en son düz örmüşüm. Sıradaki ilmek ters, bakın. 5 ilmeği normal örüyorum. 1 ters, 2 düz, 3 ters, 4 düz, 5 ters. 5 ilmeği ördüm. Şimdi düz ilmekle öreceğim. Burada bir artış yapacağım. Bir kez düz, bir kez ters öreceğim. Bir düzü ördüm. İlmeği şişten çıkarmadım. İpi kendime aldım. Bir kez de ters ördüm. Bir artış daha yaptım. Devam ediyorum. Aynı şey. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir kez daha öreceğim. Bir düz ördüğümde 5 ilmek örmüş oldum. Şimdi 6. ilmeği en son düz ördüğüm için önce ters örüyorum. Sonra ipi öne atıyorum. Düz örüyorum. Burada da artış yaptık. Tekrar aynı şey. Bir ters, 2 düz, 3 ters, 4 düz, 5 ters. 6. ilmeği öreceğim. Sıradaki ilmeğim düz. Önce düz, sonra ipi kendime alıp bir kez de ters olarak ördüm. Tekrar bir düz, 2 ters, 3 düz, 4 ters, 5 düzü ördükten sonra bir ters ve aynı ilmeği bir kez de düz ördüm. Bir ilmek daha artırdım. Şimdi sıradaki ilmeğim ters. 1 ters, 2 düz, 3 ters, 4 düz, 5 ters ördüm. Sıradaki ilmeği önce düz, sonra ters olarak ördüm ve arttırdım. Devam ediyoruz. 1 düz, 2 ters, 3 düz, 4 ters, 5 düz. Şimdi sıradaki ilmeği önce ters, sonra düz olarak ördüm. Şimdi bir sayalım bakalım kaç ilmeğimiz oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62. 62 ilmekle de burayı örmüştüm. Dolayısıyla daha artırmıyoruz arkadaşlar. Şimdi en son düz ters düzle örmüşüm. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düzle beraber sıramı tamamladım. Artırmamız bitti. Artık şişimizde 62 ilmeğimiz var ve biz şimdi 62 ilmekle beraber bir düz bir ters, yani tekli lastik çalışması yapacağız ve lastiğimizi bitireceğiz. Örgümüzün düz tarafındayım. Bakın, düzün üzerine düz, tersin üzerine ters örüyorum. Düzün üzerine düz, tersin üzerine ters. Birkaç sıra bu şekilde örelim. Sonra birlikte kol lastiğimizi keserek bitirelim. Arkadaşlar, tam lastik örgümü bakın şuradan saydığımda tersleri 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Şimdi 6. sıra düz sıramda örerek keseceğim. İlk ilmeği boş aldım. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeğim ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki düz ördüm, kestim. Yani ters ilmekleri ters örüp kesiyorum. Düz ilmekleri düz örüp kesiyorum. Bu kesimi yaparken de yine çok sıkı bir kesim yapmayın. Esnek, güzel bir lastik çalışması olmuş olsun.
Evet, 62 ilmeğimiz vardı. 62 ilmeğimizin tamamını bu şekilde örerek kesiyoruz. Evet, ilmeklerimin tamamını düzleri düz, tersleri ters örerek kestim ve bitti. Şu son ilmeğimi bir kez daha ördüm. İpimi şöyle bir 10 santim kadar uzun bırakarak kestim. Her iki kolu da arkadaşlar bu şekilde örüyoruz. Bakın, birinci kolu ördüm, bitirdim. Bu da bizim şimdi ikinci kolumuz. Şimdi bu biraz uzun bırakmış olduğumuz ipimizle beraber önce lastik kısmını dikeceğiz. Sonra beden kısmını dikeceğiz. Bak. Karşılıklı hiza alıyorum. Şöyle önce iki örgüyü birleştiriyorum. Evet. Her iki tarafı birleştirdikten sonra bir sağdan bir soldan ilmek aralarına batarak lastik kısmımı birleştiriyorum. Bir buradan, bir buradan. Bir buradan, bir buradan. Tam şu başlangıç yerine kadar aynı şeyi tekrarlıyorum arkadaşlar. Bakın. Buradan da yaptım. Birleştirdim. Şimdi geliyorum. Tam şu alt kısımdan giriyorum karşılıklı. Buradan da şöyle sağlamlaştırıp iğnemi içeriye gönderiyorum. Bakın, burada başlangıç ipim de var. Benim gibi yaptıysanız siz de önce başlangıç ipinizle bir düğüm atın. Sonra bu dikiş yaptığımız ilmeklerin arasında şöyle birkaç kez yürüttüm. Fazlasını kestim. Başlangıç ipimi de tığımın yardımıyla yine aynı şekilde birkaç kez yürütüp kesiyorum. Evet. Bakın, lastik kısmımız birleşti ve gayet düzgün oldu. Şimdi arkadaşlar yan dikişimizi yapacağız. Şu etek ucumuza bakalım. Orada başlangıç ipimiz var mı? Yok. Şimdi bir miktar ipimizi şöyle 1 metre kadar, 70 santim kadar alalım. İğnemize geçirelim. Şimdi yan dikişi yapacağız. O da çok kolay ve çok düzgün olacak. İğnemi biraz böyle büyük iğne kullanmaya dikkat ediyorum ki şu ipi geçirmek daha kolay olsun. Evet, başardım. Evet arkadaşlar, şimdi şu ipimize bir düğüm atarak başlayalım. Fazlasını aldım. Şimdi örgümün iç tarafı, bakın. Şöyle iç tarafından aşağıya doğru iğnemi yürüttüm. Düğüm burada kalsın diye bunu yapıyorum. Temiz düzgün bir dikiş olsun diye. Bakın, örgünün başlangıç yeri.
Burada da bakın başlangıç ipim. Bunu da yine örgümün iç tarafına tığımın yardımıyla gizliyorum. Bir iki kez yürütüp fazlasını almam yeter. Evet, şimdi her iki ucu birleştireceğiz ve dikeceğiz. Hep normalde ne yapıyoruz? Biz örgümüzün düz tarafından dikiyoruz ya arkadaşlar. Bu sefer düz taraflar içeride olacak. Ters taraflar dışarıda olacak şekilde dikeceğiz. Şimdi bir ipimi uca kadar almıştım. Diğer uca da battım. Önce birleştirdim. Evet, birleşmemizi yaptık. Şimdi arkadaşlar şöyle 2 kat örgümüzü esnetmeden tutalım. İğne gerisi tekniğiyle dikeceğiz. Nasıl iğne gerisi? Böyle tam kenar kısma yakın batıyorum. Şöyle biraz ileriden çıkıp dikiyorum. Sonra az geriden tekrar batarak biraz daha ileriden çıkıyorum. İğne gerisi tekniği bu. Dikiş gibi, makine dikişi gibi, elde makine dikişi gibi arkadaşlar. Şöyle hiç esnetmeden her iki tarafı düzgünce tutuyorum. Bakın şöyle. Biraz gerisinden tekrar batarak dikmeye devam ediyorum. Bu şekilde tam buraya kadar dikelim. Bir kez daha göstereyim. Bakın 2 kat hizaların aynı olduğuna emin oluyorum. Biraz gerisinden batıp ileriye doğru iğnemi çıkartıyorum. Tekrar biraz gerisinden batıp dikiyorum. Bu dikişi yaparken de ipinizi çok sıkmayın, bol da bırakmayın arkadaşlar. Tam örgüyle böyle oturduğuna emin olun sadece. Eğer sıkarsanız toplar. Hiç öyle toplamasına izin vermeyin. Şöyle kontrol ederek de gidin. Evet, şimdi lastik kısmına kadar dikelim, bitirmesini de göstereyim size. Evet arkadaşlar, bakın tam yukarıya kadar geldim. Tam bu lastik kısmımın olduğu yere kadar diktim. Şimdi burada önce düğümleyeceğim. Ondan sonra yine dikiş yaptığım kısmın içerisinden birkaç kez ipimi yürütüp kesiyorum. Şimdi çevirelim ve görelim. Bakın ne kadar düzgün bir yan dikiş yapmış olduk. Görüyor musunuz? Kol lastiğimiz de çok güzel oldu. Her ikisini yan yana getirelim. Bakın birbirinin aynısı, aynı sayılarda 2 tane kol lastiği oldu. Gayet de güzel oldu. Şimdi aynı şekilde lastik çalışmasını arkadaşlar şu etek ucuna yapacağız. Yine ilmek çıkartacağız ve yine normal ipimizle öreceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Yine 3,5 milimetre örgü şişimle başlıyorum. Bakın burada da yine örgümüzün düz kısmı sağ ön bedenin tam bu uç kısmı arkadaşlar. İlk ilmeği bakın buradan batarak alıyorum. İster tığ ister şişle örebilirsiniz. Bakın şu başlangıç ipimi biraz uzun bıraktım. Siz de öyle yapın. Ardından yine aynı şekilde aynı aralıklarla ilmek çıkartıyorum. Şuraya kadar kaç ilmek çıkardıysam, yani ön bedende, diğer ön bedenin ilmek sayısı da aynı olmak zorunda. Şimdi oraya kadar kaç ilmek çıkardığımı hemen
ilmeklerimi çıkartıp söyleyeceğim. Bu alt sırada ilmek çıkarmak çok daha kolay. Tam başlangıç yerimiz olduğu için ilmek araları çok belirgin arkadaşlar. Rahatça ilmeklerimiz çıkıyor. Hep aynı hizada ve aynı aralıklarla. Şöyle. Evet. Bakın tam dikiş yerin oraya geldim. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Tam 27 ilmek çıkarmışım. Hemen şuraya bir işaretleyici takayım. İlmek sayım belli olsun. Ardından devam ediyorum. Şimdi arka beden ilmeklerini çıkaracağım. Bakın hemen dikişin yanından ilk ilmeğimi çıkarttım. Ve bu şekilde diğer dikiş yerine kadar ilmeklerimi çıkaracağım. Hep aynı şeylerin tekrarını yapacağım. Videoyu uzatmaya gerek yok. İlmeklerimi çıkartayım arkadaşlar. Sonra beraber devam edelim. Evet, ilmeklerimi çıkardım. Bakın arkadaşlar, şimdi 27 ilmek çıkarmıştık ön bedende. Arkada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 ilmek arkada çıkardım. Tekrar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 ilmekte diğer ön bedende çıkardık. 27, 27, 54, kaç ilmek yaptı? 54, 90, 100 ilmeğe yakın ilmek yaptı. Şimdi örgümüzün arka tarafında şuradaki lastiğe bir bakalım. Bu lastik nasıldı? Gayet başarılı. Bunun gibi yapabiliriz. Evet, şimdi tıpkı kolda yaptığımız gibi hem tekli lastik öreceğiz hem de aynı zamanda artırma yapacağız. Yine aynı şeyi yapalım. Biraz böyle toplasın etek lastiğimiz. 5 ilmek örelim, 1 ilmek artıralım. Ters örgüyle başladım. 1 ters, 2 düz, 3 ters, 4 düz, 5 ters. 5 ilmekten sonra 6. ilmeği arttıracağım. 1 düz, 1 ters olarak ördüm ve arttım. İlk artışımı yaptım. Şimdi yine aynı şey. 1 düz, 2 ters, 3 düz, 4 ters, 5 düzü ördüm. 6. ilmeği öreceğim. Önce ters, sıradaki ilmeğim ters olduğu için bir ters ve aynı ilmeği bir kez de düz ördüm. 2 kez arttık. Şimdi tekrar bir ters, 2 düz, 3 ters, 4 düz, 5 ters ördükten sonra sıradaki ilmeği bir düz, bir ters olarak arttırdım. Arkadaşlar, sıra sonuna kadar aynı şekilde örelim. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Bundan sonra beraber devam edelim. En son ters örgüyle artırmamı yaptım. Sonra bir düz, 2 ters, 3 düz, 4 ters, 5 düzü ördükten sonra sıradaki ilmeği bir ters, bir düz olarak ördüm, artırdım. Son ilmeğim ters. Şimdi arkadaşlar sayalım bakalım kaç ilmeğimiz oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ilmek oldu önün bir tarafında. Bakalım diğeri de aynı olmuş mu? Olmak zorunda değil. Bir eksik bir fazla olabilir. Çünkü 5 örüp bir artırdık. 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Bir ilmek eksik, hiç önemli değil. 32, 63 ilmek burası. Arkayı sayalım. 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 113 ilmeğimiz var arkadaşlar etek kısmımızda. Sizin ilmek sayınız birkaç ilmek eksik ya da birkaç ilmek fazla olabilir. Hiç önemli değil. Şimdi lastik kısmını örmeye devam ediyoruz. Örgümüzün artık düz tarafındayız. Değil mi? Bakayım. Evet, örgümüzün düz tarafındayız. İlk ilmeğimiz bakın düz. Ardından bir ters bir düz olarak devam ediyor. Tekli lastiğimizi tıpkı kolumuzda ördüğümüz gibi öreceğiz. Etek kısmını 2 sıra daha fazla örerim herhalde arkadaşlar. Koldan biraz daha kalın bir etek lastiği olsun. 6 sırada bitirmiştik. Bunu da herhalde 8 sırada bitiririm diye düşünüyorum. Aynı şekilde öreceğim ve aynı şekilde keserek bitireceğim. Videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Ben bu alt lastiği öreyim, bitireyim arkadaşlar. Sonra ilik düğme kısmının lastiği ile beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, etek lastiğimi ördüm ve kestim. Toplamda bakın 2, 4, 6, 8 sıra lastik çalışmış oldum. Lastiğim bitti. Şimdi ilik düğme kısmımızın çalışmasını yapacağız. Burası sağ tarafım. Kız bebek için ören arkadaşlar burada sağ tarafta ilik çalışması yapacaklar. Farklı erkek bebeklere uygun renklerde ören arkadaşlar unisex bir modeldir. Kız ve erkek bebeklerin tamamı kullanabilir. Eğer erkek bebekler için örüyorsanız siz sağ tarafta değil sol tarafta ilik açabilirsiniz. Evet, yine renkli bebe ipimle beraber ve aynı şişimle beraber tıpkı kolda ve etek ucunda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar. Önce ilmek çıkaracağız. Bakın, lastik kısmım, etek lastiğimin olduğu kısım burada. Şimdi şuradaki ters ilmeklerin arasından batarak ilk ilmeğimizi çıkaracağız. Sağ tarafı ilmek alırken etek ucundan, sol tarafta ilmek alırken yani diğer taraftan arkadaşlar hemen şu kapşonun dibinden başlayarak alacağız ki düz taraftan ilmek çıkarabilelim. Evet, şimdi biz sağ tarafta başlıyoruz. Geliyorum, bakın. Şurada hemen ilk ilmeğin olduğu aradan batarak yine ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Sonra ilmek arasına batarak diğer ilmeklerimi çıkarmaya devam ediyorum. Bakın 2 3 4 5 6 7 ilmek bu lastik kısmımdan çıkarttım. Bakın 2 3 4 5 6 7. Şimdi devam ediyoruz. Geliyorum, hemen sıradaki boşluğun içerisine batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Sayarak devam edelim. 2 4 6 7 8 oldu. Bu şekilde 10 11 aynı yere batmamaya dikkat edin. 12 13 14
14. Tam bu şekilde arkadaşlar daha önce etekte ve kolda yaptık. Şu kapşon kısmımızın bakın. Şurada zaten ipimiz var. Buraya kadar ilmeğimizi çıkaralım. Arkadaşlar tam yukarıya kadar geldim. Şu ana kadar 58 ilmek çıkardım ve devam ediyorum. Geliyorum sıradaki yuvaya batıyorum. 59. Batabilirsem bir tane daha ilmek çıkaracağım. 60'a tamamlayarak bitireceğim. Evet, tam 60 ilmek çıkarmış oldum. Siz de bir eksik bir fazla çıkartabilirsiniz, hiç sorun değil. Şimdi arkadaşlar tıpkı kolda ve etek kısmında yaptığımız gibi lastik örgü öreceğiz. Lastik örgü örerken de yine artış yapacağız. Bu kez artışlarımız 3 ilmekten sonra olacak. Yani şimdi hemen başlayalım. Ters örgüyle başlıyoruz. İlk 2 ilmeğimiz ters olacak. Örgümüzün ters tarafında önde düz olması için. Bir ters, 2 tersi ördükten sonra tekli lastiğe devam ediyorum. Bir düz, bir ters. Bir düzümü ördüm. Bakın 1, 2, 3 ilmek ördüm. Şimdi tersi öreceğim. Tersi örerken arttıracağım. 3 ilmekte bir artacak. Bir ters, ilmeği şişten çıkarmadım. Aynı ilmeği bir de düz olarak ördüm. Bir ilmek arttırdım. İpi kendime alıyorum. Bir ters, 2 düz, 3 ters ördükten sonra sıradaki ilmeği bir düz, bir ters olarak ördüm ve arttırdım. Sonra bir düz, 2 ters, 3 düz ördüm. Dördüncü ilmeği bir ters ve bir düz olarak artırdım. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters, 3 ilmek ördüm. Dördüncü ilmeği öreceğim. Tersten sonra düz örmem lazım. Bir düz ördüm. İpi kendime aldım. Aynı ilmeği bir kez de ters ördüm. Tekrar bir düz, bir ters, bir düz olarak ördükten sonra sıradaki ilmeği bir ters, bir düz olarak ördüm. İlmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Son 2 ilmeğimiz yine ters olacak ki şu kenar kısımlarımız düzgün görünsün arkadaşlar. Şimdi örelim, aşağıyı beraber tamamlayalım. Arkadaşlar artışlarımı yaptım. Bakın en son artıştan sonra bir düz, bir ters, bir düz ördüm. 3 ilmeğim kaldı. Sıradaki ilmeğimi bir ters, bir düz olarak ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeği de ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi ön sırada şu başlangıçtaki 2 ilmeğim ve diğer uçtaki 2 ilmeğim hep düz olarak devam edecek. Bitince göreceksiniz çok düzgün bir çalışma olmuş olacak. Kenar kısımları düzgün görünecek. Şimdi kaç ilmeğimiz kaldı? Hemen kaç ilmeğe ulaştık? Hemen onu da söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 tam 77 ilmeğimiz şişimizde olmuş oldu. Şimdi 77 ilmeğimizle beraber bir sıra lastik örgümüzün kurulumunu yapmıştık zaten. Bir sıra önde, bir sıra arkada, yani 2 sıra daha örelim. Sonra iliğimizi açacağız arkadaşlar. Şimdi ön sırayı düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde örüp bitirelim. Arka sırada da yine aynı şekilde örelim. Sonra ilik çalışmamızla devam edelim.
Evet, arkada da ördüm. Toplamda 2 sıra oldu. Şimdi bakın ön sıradayız ve iliklerimize başlayacağız. Şimdi hemen örmeye başlayalım arkadaşlar. İlk ilmeği boşaldım. Sıradaki ilmeğim düz. Burada kenar ilmeğimin ikisi düz. Ardından bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz ördükten sonra, yani 2 4 6 ilmekten sonra şişime ipimi doluyorum arkadaşlar. Bakın bir ters bir düz ilmeğim var. İkisini birlikte örüyorum. İlk iliğimi açmış oldum. Ardından bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi bir kontrol edeyim. İlk iliği açtıktan sonra 1 2 3 4 5 devam edelim. 6 ve 7. Şimdi bir daha kontrol edeyim yaptığım hesaba göre. Yani şu iliği çalıştıktan sonra arkadaşlar, doladıktan sonra 2 ilmeği birlikte ördüm ya, ardından 2 4 6 8 10 12 14 ilmek ördüm. Son ördüğüm ilmek bakın düz ilmek. Yine şişime ipimi doladım. Geldim, sırada yine bir ters bir düz ilmeğim var. Düz ilmekten batarak, yani soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. 2 4 6 8 10 12 14. Şu ilmeği de sayarsak 15. Bu ilmeği saymazsak 14 ilmek örüyoruz. Şimdi bunu saymayalım. Bir tersle başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek ördüm. Yine bakın düz ilmekle bitti. Şişime ipimi doladım. Bir ters bir düz var. Düz ilmeğin yuvasından girdim ve 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir ilik daha açtık. Yine 14 sayalım. Tersle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Şişime ipimi doladım. Bir ters bir düz ilmeğim var. İkisini birlikte ördüm. Bu yaptığımız ilikler tam ters ilmeklerin içinde kalacak ve çok düzgün bir görüntü olacak. Onu ayarlamak için öyle saydım. Devam edelim. Tekrar tersle başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek ördüm. Bakın çok da güzel oldu ilik yerlerimiz. Şişime ipimi doladım. Bir ters bir düz ilmeğim var. Birlikte ördüm ve 5 ilmek kaldı. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve son 2 ilmeğim düz olduğu için son ilmeği de düz olarak ördüm. Evet arkadaşlar, iliklerimizi de açtık. Bakın ilmeklerimiz örgümüzle aynı genişlikte, ne toplama oldu ne bir potluk oldu. İlmek sayımız da çok güzel oldu. Şimdi birkaç sıra lastik örgü öreceğiz. Ondan sonra yine örerek kesme tekniğiyle beraber keseceğiz ve ilik kısmımızı da bitirmiş olacağız. Aynı çalışmayı diğer tarafta yapacağız. Orada sadece lastik örgü öreceğiz. Düğme kısmımızın dikildiği yer, orada ilik çalışması yok. Sadece aynı sayıda ilmek çıkarıp
aynı sıra sayısınca lastik öreceğiz ve kesip bitireceğiz. Şimdi bakın, bir ters bir düz olarak düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters ördüğümde bakın dolama yapmış olduğum ilmeğim yine bir ters bir düz sırasıyla devam ediyor. Şimdi göstereceğim, bakın ilik yerlerimize bakın arkadaşlar, ne kadar düzgün oldu, görüyor musunuz? İki düz örgünün arasındaki ters ilmeğin olduğu yerde iliklerimizi açtık. İlik mesafemiz de çok güzel olmuş oldu. Şimdi bu sırayı örelim, tamamlayalım. 2 sıra daha örelim. Sonra örerek kesme tekniğiyle kesip bitirelim. Evet arkadaşlar, 2 sıra daha örmüş oldum. Örgümün arka sırasını tamamladım. Şimdi ön sırada kesimi yapacağız. Bakın. Toplamda ilikten sonra 1, 2, 3 sıra örmüş olduk. Şöyle saydığımızda 2, 4, toplamda 7 sıra lastik örmüş olduk. 2, 4, 6, 7. Şimdi 8. sırada örerek kesme tekniğiyle kesiyoruz. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğim düz olduğu için düz ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeğim ters, ters ördüm, arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki düz, düz ördüm, kestim. Sıradaki ters, ters ördüm, kestim. Arkadaşlar, kesim yaparken toplama ya da esneme yapmamasına dikkat edin. Ona göre kesiminizi yapın. Esnek, düzgün bir kesim olsun fakat potluk olmasın. Öyle benim yaptığım gibi örgüyle aynı sıklıkta düzgün bir kesim yaparak lastiğimizi de tamamlayalım. Artık dikişlerimiz kaldı. Kapşon dikişimiz. Kapşonumuzun bağcığı, ayıcığımızın burnu, kulakları, çok basit çalışmalar zaten onlar. Yine çok güzel bir çalışma tamamlamış olacağız. Şimdi kesimimizi yapalım, bitirelim arkadaşlar. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Bunu da yine birlikte keselim. Sıradaki ilmeğim düz. Düz ördüm, kestim. Son ilmeğim yine düz. Düz ördüm ve kestim. Şu son ilmeğimi bir kez daha örüyorum ve ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Evet arkadaşlar, bakın şimdi ne kadar düzgün oldu, görüyor musunuz? Örgümüzle sanki birlikte örülmüş gibi, böyle çok düzgün. Ne ilmekte fazlalık var, ne eksiklik var. Toplama ya da potluk olmadı. Şimdi aynı şeyi karşı tarafta da yapıyoruz arkadaşlar. Yine aynı sayılarda ilmek çıkartıyoruz. Bu kez sadece lastik örgü örüyoruz aynı sayılarda ve yine örerek kesme tekniğiyle kesip bitiriyoruz. Şu iplerimizi temizlemeyi de göstereyim. Birçok arkadaşım biliyor ama hala bazı arkadaşlar bunu bilemiyor. Şurada bir başlangıç, bir bitiş ipim var. Bunların ikisini birlikte önce bir düğümledim. Sonra bakın, tığımın yardımıyla geliyorum. Örgümün iç tarafında böyle gizliyorum. Birkaç kez gizledikten sonra fazla ipini kesip atıyorum. Böyle çok daha hem sağlam hem de düzgün oluyor. Aynı şeyi şimdi diğer ipim için de yapacağım. Yine tığımın yardımıyla onu da yürüteceğim. Evet. Sonra fazlasını kesiyorum.
Aynı şeyi pembe ipim için de yapıyorum. Onu da düğümledikten sonra birkaç kez ilmek aralarından yine tığımın yardımıyla yürüttükten sonra temizliyorum. Bütün iplerimizi bu şekilde temizleyelim arkadaşlar. Temizlik çalışmamız bitsin. Şimdi yeleğimizde arkadaşlar tam kapşon kısmında şu tepede 2 tane ayıcık kulağı var. Modelin orijinali öyle. Aslında orijinalini anlatmayıp da benzeri bir çalışma yapmış olsaydım ben bunu ayıcıklı değil de tavşanlı bir çalışma yapmak isterdim. Ama Sonay Hanım'ın isteği ayıcıklı olduğu için ayıcıklı yapacağım. Yine aynı ipimizle beraber hemen söyleyeceğim şimdi. 3 tane böyle parça örüyoruz. Şu 2 tane birbirinin aynısı olan parçamız bizim kulaklarımız. Ve bir tane de burnumuz için böyle kare bir çalışma yaptım. Ve arkadaşlar 2 yumağımdan geriye kalan ipim bu. Yani 2 yumakla ucu ucuna çalışmış oldum. Umarım sizin de 2 yumağınız sizin için yeterli olur. Bu büyük parçaları arkadaşlar 17 ilmekle başladım. Önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde tam 7,5 santim uzunluğunda ördüm. Böyle 7-7,5 santim uzunluğunda örmeniz yeterli. Şöyle kulak yapacağız bununla. Şöyle kulaklarımızı dikeceğiz. Bunlar kulak olacak. Diğeri de aynı. Birbirinin aynısı 2 parça. Bunda 17 ilmekle başladım. Bunlar kulaklarım. Şimdi bir tane de kare bir parça başladım. Bunu da arkadaşlar 13 ilmekle başladım. Ve tam birbirinin karesi olacak şekilde ördüm. Kaç santim onu da söyleyeyim. Bu da tam 6,5 santim genişliğinde. 6-6,5 santim örmeniz yeterli. Yani şu burun kısmı olacak. İstediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. Daha küçük ya da daha büyük de örebilirsiniz. Evet, şimdi bunları dikeceğiz. Şu bağcığımızı çalışacağız. İstediğiniz bir bağcık çalışması yapabilirsiniz. Burarak ya da örerek hiç fark etmez. Bağcığımızı yapacağız ve kapşonumuzu dikmemiştik arkadaşlar. Kapşonumuzun şu bağcık geçecek olan kısmını dikeceğiz. Kulaklarımızı, burnumuzu dikeceğiz ve şurada bir pati çalışması var modelin orijinalinde. Aynısını öreceğiz yine bu bebe ipimizle beraber. Şimdi onlara başlayalım. Arkadaşlar iplerimin bakın tamamını temizledim. Tertemiz olmuş oldu. Düğmelerimi de diktim bakın. Şöyle yan çevirdiğimde ne kadar düzgün bir çalışma oldu. Ne potluk var ne potlama var. Her şeyle çok güzel oldu. Şimdi tam şu sol bedenimizin ön kısmında bir pati çalışması yapacağız. Yine örgü ipimizle beraber bu çalışmayı yapacağız. 2,5 milimetre böyle ince bir tığla bu çalışmayı yapacağız arkadaşlar. Önce bu patilerin küçük halkaları var. Onlardan çalışacağız. Nasıl yapıldığını hemen göstereyim. Şöyle bir sihirli halka yapıyoruz. Ve içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Eğer sihirli halka çalışamıyorsanız 3 zincirin içerisine de yapabilirsiniz. Son sık iğnemin, daha doğrusu ilk sık iğnemin içerisine batıp şöyle kaydırarak bakın bir daire, bir halka oluşturuyorum. Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Bu kez arkadaşlar
Bir sık iğnemin içerisine 2 sık iğne yapıyorum. 6 tane sık iğnem var ya. Birincisinin içerisine 2 sık iğne. İkinci sık iğnemin içerisine 1 sık iğne. Sonra üçüncü sık iğnemin içerisine yine 2 tane sık iğne. Dördüncüsüne 1 sık iğne. Beşincisine 2 tane sık iğne. Altıncı ve sonuncu sık iğnemin içerisine 1 sık iğne yaptıktan sonra geliyorum. Bakın ikinci sırada böyle 2 sık iğne ile başlamış olduğum ilk sık iğnenin içerisine batıp kaydırma tekniğiyle kaydırıp bir zincir çekiyorum. Ve dikiş yapabilmek adına şöyle 25 santim civarında ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Bundan tam 6 tane yapıyoruz arkadaşlar. İkisini kapşon kısmında ayıcığımızın gözü olarak kullanacağız. 4 tanesini de patimizin ayak kısımları olarak kullanacağız. Bundan tam 6 tane yapıyoruz. Sonra büyük bir pati çalışması yapacağız. Onun da nasıl yapıldığını göstereyim. Yine bir sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sihirli halkamı kapatıyorum. Geliyorum ilk sık iğnemin içerisine batıyorum. Ve kaydırma tekniğiyle kaydırarak yine aynı halkadan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ardından her bir sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. 6 tane sık iğnem var. Her birinin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 12 sık iğne olacak. Bakın. İlk sık iğnemin içerisine 2 tane sık iğne yaptım. Geldim ikincisinin içerisine de 2 tane yaptım. 4 etti. Üçüncüsünün içerisine 2 tane yaptım. 6 etti. Dördüncüsünün içerisine 2 tane yaptım. 8 etti. 5. sık iğnemin içerisine 2 sık iğne yaptım. 10 etti. 6. ve son sık iğnemin içerisine 2 tane sık iğne yaptım. Toplamda 12 sık iğne oldu. Geldim sıra başındaki ilk sık iğnenin içerisine battım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. İlk sık iğnemin içerisine bir sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemin içerisine 2 sık iğne. Sonra sıradakine 1 sık iğne, sıradakine 2 sık iğne. Yani bir tek, bir çift. Bakın. Bir tek yaptım sıradakine, sonra sıradakine bir çift. Bir sık iğne, yandakine 2 sık iğne. Bir tek, bir çift. Aynı sık iğnenin içerisine 2 tane. Bir tek, bir çift yaparak sırayı tamamladım. Bakın yine sıra sonundayım. Geldim ilk sık iğnenin içerisine battım ve kaydırdım. Hep bu şekilde büyüterek devam edeceğiz. Bir zincir çektim. Yine ilk sık iğnenin içerisine 1, ikincisinin içerisine 1 yani 2 tek, üçüncünün içerisine 1 çift. Bu sırada da 2 tek 1 çift olarak ilerliyoruz. Şimdi sıradakine 1, sıradakine 1, 2 tek yaptı. Sıradakine 1 çift, 2 tek 1 çift. Yine 1 tek, sıradakine 1 tek daha 2 tek oldu. Sıradakine 1 çift. Sırayı böyle tamamlayacağız. Bir tek, yandakine bir tek daha 2 tek, onun yanındakine bir çift. Aynı yuvaya 2 sık iğne. Tekrar bir tek, 2 tek ve bir çift. Bir tek, 2 tek ve son sık iğnemin içerisine bir çift. Yine sıra bitti. Sıra başındaki sık iğneye battım. Kaydırma tekniğiyle kaydırdım. Bir zincir çektim. Şimdi 3 tek bir çift yapıyoruz. Bakın 1 tek, 2 tek, 3 tek yaptım. Dördüncüye bir çift. 1,
bir tane daha, 2, 3 tek bir çift oldu. Devam edelim. 1 tek, 2 tek, 3 tek, dördüncüye bir çift. Bir tane yaptım ve tekrar aynı yuvaya bir tane daha. Devam ediyoruz. Hep aynı şeyler. 1 tek, 2 tek, 3 tek, dördüncünün içerisine bir çift. Arkadaşlar bu şekilde istediğimiz büyüklüğe erişene kadar bakın ben çalıştım. En son 6 tek bir çiftle bitirdim. En son sırayı tamamladım. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim ve dikiş yapabilecek kadar böyle 1 metre kadar uzunlukta ipimi kestim ve bitirdim. Bunu böyle çalıştıktan sonra şöyle bir bakın. Ben size ölçü de söyleyeyim. Kaç santim oldu hemen. Tam 7,5 santim çapında bir pati çalışmış olduk. 6 tane de miniklerden çalıştık. Bunların 4 tanesini patimizde böyle dikeceğiz. Bakın 4 taneyi böyle dikeceğiz. Bu şekilde. 2 taneyi de şu kapşonumuzun kulaklarını ve burnunu, kulakların birini diktim, diğerini dikerken göstereceğim. Burnunu diktikten sonra yine 2 taneyi göz olarak kullanacağız. Şimdi dikme işlerimiz kaldı. Son olarak burgulu bir bağcık yaptım. 2, 4, 6 arkadaşlar 8 metre kadar uzunlukta ipi 3'e katlayarak burdum. İyice burulduktan sonra 2'ye katladığımda şu görmüş olduğunuz bağcığı elde etmiş oldum. Burarak bağcık çalışması yaptım. İsterseniz bunu örerek de yapabilirsiniz. Tam 52 104 santim uzunluğunda, 105 santim uzunluğunda bir bağcık elde etmiş olduk. Şimdi dikişimize şu kapşon kısmımızdan başlayalım. Kapşonumuzu örmüştük, bitirmiştik ve ipimizi uzunca bırakmıştık. Hemen böyle kalın bir iğneye ipimi geçiriyorum. Bakın. Zaten çok belirgin arkadaşlar. Bakın. Bağcı örmüş olduğumuz örgü, sonradan örmüş olduğumuz örgümüz burada. Şimdi bunu örgümüzün iç tarafına şöyle tam başlangıç yeriyle hiza olacak şekilde dikeceğiz ve birleştireceğiz. Yani şurayla bakın çok belirgin. Buradan bir kere karşılıklı birleştirelim. Bakın buradan birleşti. Ardından zaten ipimiz çok belirgin olmuyor. Bir sağdan bir soldan böyle karşılıklı hiza alacak şekilde büzmeden ve pot bırakmadan bu şekilde dikeceğiz. Hatta şöyle yapalım, çok daha kolay ilerleriz. Bir daha bağcığı sokma ihtiyacı hissetmeden şöyle bağcığı içine yerleştirelim arkadaşlar. Ve bu şekilde dikelim. Bakın karşılıklı hiza alarak şöyle karşılıklı hiza alarak dikiyorum. Dikerken dikkat edin. Mesafemiz var ama yine de bağcığı da dikmemeye dikkat edin. Şöyle iki ucu birleştirerek büzmeden ve pot bırakmadan diğer uca kadar bu şekilde dikelim. Bakın arka tarafta da böyle düzgün bir dikiş elde etmiş oluyoruz. Evet, diğer uca kadar dikelim. Arkadaşlar sona yaklaştım. Şöyle beraber tamamlayalım. Bakın şöyle iki ucu birleştirdim. Tam birbirinin
karşılığı olacak şekilde hep böyle birleştirerek sona kadar gelmiş oldum. Tam uç kısımda da şurada tam uç kısmımız burası. Uçta da şöyle birkaç kez sabitleyeceğim burada. Uç kısmı olduğu için. Şimdi burada düğümleyeceğim. Güzelce düğümledim. Yine örgümün içerisinden iğnemi birkaç kez şöyle ipimi yürütecek şekilde yürüttüm. Evet, kapşon çalışmamız da bitmiş oldu. Bağcığımız da içinde kaldı. Şöyle bir bakalım nasıl oldu. Bakın ne kadar düzgün bir çalışma olmuş oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Her şeyiyle çok güzel oldu. Rengiyle, kalıbıyla. Evet. Şu bağcıklara pompon da hazırlayabilirim. O da güzel olur. Tam bağcık uçlarına şöyle orta boy, çok büyük olmayacak şekilde pompon bağlayabilirim. Evet. Şimdi kulağımın birini diktim. İkincisini beraber dikelim. Şöyle 17 ilmekten başlamış olduğum dikdörtgen şeklinde bir örgüm vardı. Bunu kulak yapacağız. Yine ipimizi uzun bırakmıştık. İğnemizi önce ipimizi bir geçirelim. Evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle dikdörtgenin şöyle ikiye katladığımızda bakın kulağımız bu oluyor. Biz bunu dikeceğiz şimdi. Ne yapıyoruz? Önce şöyle iki ucu birleştirelim. Şöyle olacak. Yine karşılıklı hiza alarak birleştirelim önce. Tam uçlardan evet birleştirdik. Bakın bu bizim kulağımız. Şimdi şu arkadan da birleştirelim. Dört kat dikmek istemedim. Böyle daha düzgün olacağı için ve çok sıkmadan sonra şöyle tepeden battım. Bakın yine örgümün içerisinden yürüterek aşağıya kadar indim. Bakın arkayı ne kadar düzgün diktik, birleştirdik. Şimdi bizim bu kulağımız. Kulağı nasıl yerleştireceğiz? Arkadaşlar bakın kapşonumuzun şu ön kısmında keserek aşağıya inmiş olduğumuz yer çok şöyle dikkatli bakınca görünüyor. Tam o kısma yerleştireceğiz. Karşılıklı şöyle hiza alacağız. Bakın birbirinin simetrisi olacak şekilde. Şimdi önce ben şuraları da birleştirdim. Burayı da bir birleştirelim. Yine karşılıklı hiza alarak birleştirdim. Bakın kulağımız oluştu. Şimdi geliyorum tam hiza alıyorum. Hatta size santimle de söyleyebilirim. Şöyle tuttuğumda bakın tam 13 santime denk geliyor. Tam 13 santim olacak şekilde şu kenarda da bakın 24 ilmeğimiz vardı ya, şuradan keserek indik, hemen
bunun yan tarafı. Şöyle ikisine baktığımda yer burası. Şimdi buradan başlayacağım dikmeye. Tam bu orta kısmından dikerek yerleştiriyorum. Tam arka ortaya kadar yerleşti. Şöyle bir kontrol edelim. Evet, bakın. Tam birbirinin simetrisi. Şimdi sağlamlaştıracağız. İpi aşağıya yolladım. Şuradan bir çıkarayım bunu. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu yan taraflardan da batarak diktim. Aynı şeyi hemen yan tarafından yapacağım. Şurası tam ortaya. Bir ortadan diktik. Bir diğer kenardan diktik. Bir de hemen şimdi şu orta dikişin yanından bir kez daha yerleştiriyorum. Şu arkadan da sabitleyelim. Bakın tam bu arkadan çıktım. Bir de şuradan sabitlersem. Evet, kulağımız oturdu. Çok düzgün duracak bu şekilde diktiğimiz için. Hemen kapşonun iç tarafına aldım iğnemi. Burada düğümledim. Yine örgümün içerisinden ipimi yürüttüm ve fazlasını kestim. Evet, kulaklarımız tamam. Bakın ne kadar güzel dik duruyor. Gayet başarılı oldu. Birbirinin aynısı oldu. Şimdi arkadaşlar şu burun kısmını çalışacağız. Burun kısmını çalışmadan önce burada burun çalışması yapacağız arkadaşlar. Hemen onu da yapalım. Onu yine isterseniz siyah iple de yapabilirsiniz ama ben yine uyumlu olsun diye şu örgü ipimle yapacağım. Böyle 1 metre kadar uzunlukta örgü ipimi kestim. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Bu kare parçamızın tam orta noktasına şöyle batıyorum. Hatta şöyle arkadan sabitleyelim önce. Evet. Burası bizim tam orta noktamız. Şimdi buradan çıkalım. Bir V çalışması yapacağız. Bakın. Bir sağa, bir sola. Aynı şekilde şöyle batarak bu orta noktamıza geleceğiz. Bakın bir V çalıştık. Gördünüz mü? Gelelim. Şurayı da kapatalım. Bu bir üçgen olsun. Evet. Üçgeni çalıştık. Şimdi bu üçgenin içerisini dolduracağız arkadaşlar. Şurası başlangıç noktamız. Buradan batacağız. Geleceğiz. Tam şu ipin üstünden hep aynı yere çıkış yapacağız. Bakın. Bu şekilde hep dolduracağız. Hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Ben bir miktar yapayım, doldurup geleyim.
Evet arkadaşlar, bakın doldurdum. Son kez beraber dolduralım. Yine şurada orta noktamızdan çıkalım. Böyle kabarık, güzel bir burun elde etmiş olduk. Şimdi ağzını yapacağız. Şöyle gelelim aşağıya doğru. Şuraya batalım. Hemen az yukarıya doğru çıkalım. Bakın tam orta noktadan battık ve çıktık. Şimdi şuraya batalım ve yine aynı hizada diğer taraftan çıkalım ve tekrar aynı noktaya batalım. Bakın ayıcığımızın ağzı ve yüzü belli oldu. İsterseniz bunları birer kat daha yapabilirsiniz. Hatta beraber yapalım. Bir kat daha şöyle kalınca olsun. Geldim. Buraya başlangıca ve aşağıya. Evet. Bakın ayıcığımızın burnunu ve ağzını yapmış olduk. Şimdi arka tarafta düğümleyerek sabitleyeceğim. Bir kez daha. Evet. Kestik. Şimdi bunu da dikelim. Bu parçaya da şöyle uzunca bir ip bırakarak kesmiştik. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yuvarlak bir hal alabilmesi için şöyle yapalım. Etrafını şöyle dönelim. Başlangıç yerimize kadar şöyle geniş aralıklarla batarak dönelim. Evet. Bakın yuvarlak bir görüntü elde etmiş olduk. Şöyle uçları birleştirmiş olduk. Bakın. Bunu böyle birleştirdikten sonra şöyle iyice bir sıkalım. Şöyle karşılıklı da dikelim, iyice şekillensin. Ve top gibi yuvarlak olsun. Gayet başarılı oldu. Evet. Şimdi bunu arkadaşlar geliyoruz. Bakın. İki kulağımızın tam ortasına yerleşebilecek şekilde şöyle. Tam burada bakın. Bağcık olan katımızın hemen üstüne. Buraya dikerek yerleştiriyoruz. Bu kadar kolay. Daire şeklinde burnumuzu yerleştirdik ve dikiyoruz. Şöyle elinizle de şekil verin dikerken, düzgün bir görüntü olsun. Bu burnu çok daha büyük yapabilirsiniz. İşlemesini daha büyük yapabilirsiniz. Ya da hiç burun yapmadan direkt kapşonun üzerine de işleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl arzu ederseniz.
Bakın yerleştirdik. Her tarafını düzgünce diktiğimize emin olalım. Evet, bitti. Şimdi içeriye gönderelim. Burada da düğüm yaparak bitirelim. Şöyle örgünün içerisinden yürüttüm. Fazla ipimi kestim. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar, burada ayıcığımızın gözleri vardı. Ne dedik? 5 tane örmüş olduğumuz şu çalışmalardan ikisini göze çalışalım. Evet. Bakın. Şöyle iğnemi şöyle aldım. Şimdi gözün birini burnun bir tarafına dikeceğiz. Diğerini diğer tarafa. Hemen başlayalım. Yine aynı şekilde. Böyle yerleştirerek dikiyoruz. Evet, ilkini diktik. Burada düğümleyeceğim. Şu örgümle gözün arasına göndererek ipi şurada gizleyeceğim. Bu bitti. Diğerini de dikelim. Evet, şimdi gözün birini diktik. Tam karşısına hiza alarak. Önce şöyle içeriye göndereyim. Geliyorum, bakın tam karşısı şöyle oluyor. Buraya hiza alarak. Evet. Şimdi buraya da dikiyorum. Patiği ve parmakları da aynı şekilde dikeceğim arkadaşlar. Artık onların dikimini göstermeyeceğim. Bitirdikten sonra son halimizle beraber gösteririm. Bayağı uzun bir video oldu. Aynı şeylerin tekrarı olacak. Onları da böyle yerleştirerek yerlerine dikeceğim ve bitireceğim zaten. Evet, bunun da dikişi bitti. Şimdi içeride bunu da düğümleyelim. Ve içeriye gizleyelim. Evet. Şimdi bir bakalım kapşonumuza. Bakın ne kadar düzgün oldu. Burnumuz, gözlerimiz ve kulaklarımız. Evet arkadaşlar, şimdi patiği şöyle koyacağım, dikeceğim ve ayakları da yerleştireceğim. Bu şekilde dikişlerimi yapayım, bitireyim. Yeleğimizin son halini şöyle kameramı da ayarlayayım, bir görelim. Arkadaşlar, pati kısmını da tıpkı üst kısımdaki gözleri diktiğim gibi bakın yerleştirerek diktim ve bitirdim.
Çok güzel bir çalışma olmuş oldu. Büyüklüğümüz arkadaşlar rahat 3-4 yaşın giyebileceği büyüklükte bir çalışma oldu. Hemen ölçüleri vereceğim. Şimdi omuz hizasından tuttuğumda şu etek ucuna kadar uzunluğum tam 39 santim arkadaşlar. Enimiz yine 35 santim genişliğinde. Şu kol kısımlarımız bakın çok güzel oldu. Esnek bir çalışma oldu. Şöyle tuttuğumda 14 santim genişliğinde. Kapşonumuzun şu geniş kısmını ölçtüğümde 24 santim genişliğimiz var. 20 santimde uzunluğumuz var bu tepe noktasına kadar. Şöyle çevirirsem bakın arkadaşlar, kapşonumuzla beden kısmımızla bakın arka kısmımız böyle çok güzel bir yelek çalışması yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle örüp bitiren arkadaşlar, sizlerin yorumları benim için çok önemli. Sizden ricam örgünüzü örüp bitirdikten sonra bana yorum yapmanız. Nasıl oldu? Kaç yaşa ördünüz? Kalıbı hakkında, büyüklüğü hakkında eğer yorum yaparsanız çok memnun olurum. Bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Her şey için teşekkür ederim. Sizlerin de ellerine, emeğine sağlık. Desteklerinizin devamını bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki video çalışmamda görüşebilmek dileğiyle sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.